Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam konuğumuz sevgili arkadaşım ve meslektaşım Işın Eliçin. Işın'la birlikte özellikle Batı dünyasının e, bu İsrail-Gazze meselesine bakış açısını konuşacağız. Tabii son gelişmelere de bir bakacağız. Öncelikle hoş geldin Işın yayınıma. Hoş Teşekkür bulduk, ederim kabul teşekkür ettiğin ederim. için. Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Seninle olmak çok güzel. Özledik. Vallahi ben özlüyorum senin Kesinlikle yayınlarını. birlikte. Ben de aynı şekilde. Arkadaşlar, sorularınızı siz şimdiden yazmaya başlayın lütfen. Ama sorunuzun başına büyük harflerle soru yazın. Çünkü arada chatte kaybolabiliyor sorular. Şimdi Işıncığım şununla başlamak istiyorum. Hepimizin merak ettiği soru şu. Avrupa ülkeleri İsrail'in yanında niye hizalandı? Yani bazıları bunu açıklarken diyor ki işte yüzyıllar öncesinden, sadece İkinci Dünya Savaşı'nda değil, yüzyıllar öncesinden e, işte Yahudi göçleri, tehcirleri vesaire, Yahudilere yönelik baskı politikaları vardı Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve bunun mahcubiyetini yaşıyorlar. Kimisi diyor ki hayır, tek sebep bu değil, Yahudi lobilerinin etkisi söz konusu diyor. Sen ne dersin bu konuyla ilgili? Yani Yani neden Yahudi İsrail'e bu büyük lobisinin, destek? İsrail devletinin, dostlarının, devlet yetkililerinin, yani o ideoloji, İsrail devletinin, ideolojisini savunanların tabii çok büyük bir etkisi var. Yani bunu Amerika için de söyleyebiliriz. Mesela Biden'ın, kampanyasına kimler bağış veriyor dersen, yani belli başlı, eee, eee, Amerikalı Yahudiler de olabilir ama sonuçta hani belli bir ne denir sermaye çevresi diyelim. Onlar da İsrail devletinin eee, savunucuları diyelim yani ideolojisini diyeyim. Çünkü bütün İsrailler adına da konuşmak zor. Ayrıca şu mevcut İsrail devletini de hani nasıl Hamas bütün Filistinleri temsil etmiyor diye biliyorsak İsrail devletinde de içinde de biliyorsun yani farklı sorunlar vardı. Daha önce haberleştirmiştik. İsrail halkının tamamını temsil ettiğini söylemek doğru olmaz herhalde mevcut hükümetin. Şöyle yani o yüzyıllar önceki tarihsel yerinden ziyade tabii Almanya'nın çok uzun süreden beri zaten son derece hassas bir meselesiydi İsrail ve biliyorsun İsrail devletini eleştirmekle eee antisemitizme yani Yahudi düşmanlığına varan bir noktaya gitmek arasında ince bir çizgi var ve İsrail devleti genellikle kendisini eleştirenleri çok hızlı bir şekilde antisemitik olarak Evet, nitelendirebiliyor. Birleşmiş Milletleri bile antisemitik olmakla eleştiren Nitelendirebiliyor. O çizgi de zor bir çizgi ama uluslararası evet, Uluslararası Af Örgütü'nü keza. Almanya çok uzun süreden beri bu konuda çok çok hassas. Ben Alman devlet kuruluşunun yani medya kuruluşunun Türkiye'de dahil olmak üzere işte bir arkadaşımızın yazısını, meslektaşımızın yazısını yayınlamamasından, daha sonra bunu araştırırken işte bir takım isimlerin antisemitik bulunarak mesela yayına çıkarılmadığını biliyordum. Yani bu yeni bir şey değil, bugünün durumu değil. Ha, Scholz gibi sosyal demokrat bir lider, işte beraberinde Yeşiller var, değil mi liberaller var. Hani nasıl bu kadar ekstrem olabiliyor? O ayrı bir tartışma konusu. Çünkü Almanya'da mesela aşırı sağ aşırı yükselişte. Onlar da biliyorsun antisemitik AfD gerçekten. Onu söyleyebiliriz. Yani Nazi ideolojisini savunan insanlardan bahsediyoruz ya da ilişkilerinin devam ettiği ya da aynı ideolojiye yakın olanları. Tabii böyle bir hassasiyetleri var ama otosansüre ve sansüre yönelecek kadar da yüksek bir şekilde Almanya'da bu konuda bir hassasiyet var. Bu da tabii Avrupa Birliği'nin hani ifade özgürlüğü ve diğer işte gösteri özgürlüğü gibi değerleri bakımından bir geri adım. Almanya için daha yakın zamanla ilişkilendiriyorum ben. Yani o kadar derin hani 100 yıl öncesine gidemeyeceğim. O kadar akademisyen değilim ama tabii lobilerin de etkisi var. Bunların hepsinin karmaşası. Ama şu anda bakalım kim? Şimdi Avrupa Birliği'nde en çok tepki çeken kişi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu. Ursula von der Leyen Hristiyan Demokrat Fecaat bir kadın ya. Yani Almanya'nın değil mi Hristiyan Demokrat bakanlık da yapmış liderlerinden biriydi ve o ilk çıkışı yaptı zaten çok tepki de çekti. E, Onun karşısında Avrupa Birliği içerisinde başka bir ekol var. Ülke olarak sayarsak ben hemen söyleyeyim bu da tarihsel olarak hep böyle ola gitti. İspanya'da özellikle İspanya'da bir koalisyon hükümeti var. Sosyal Demokratlarla beraber Podemos var. Podemos hani kiminle ilişkilendirelim? Bizim İşçi Partisi gibi mi diyelim? E,
Hı bir hı. parti. Onun kadın bakanları özellikle çok açık bir şekilde zaten kendi hükümetlerine de İsrail devletinin yani ambargo uygulanmasını, silah yardımlarının kesilmesini isteyecek şekilde bu konuda farklı bir tavır aldı. İrlanda daima bu konuda Filistin meselesi konusunda daha vicdanlı ve adil ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, normları çerçevesinde tavır alan bir ülke. Lüksemburg var, Portekiz var. Portekiz'de yani hep aslında görüyorsun ki işte daha sola yakın çevrelerin bunu üstlendiğini görüyorsunuz. İngiltere ayrı bir mesele. Onu herhalde konuşuruz. İngiltere'de İşçi Partisi de şu anda çuvallıyor. Onu ayrı bir konuşuruz istersen. Şeyi söylemek isterim. Avrupa Birliği'nde biliyorsun Ursula von der Leyen dışında Avrupa Birliği'nin komşu ülkelerle ilişkilerinden sorumlu komiseri var. O ismini şimdi hatırlayamayacağım ama Macar ve Viktor Orban'ın doğrudan hani bu adam olsun dediği bir isim. O da çok büyük bir çıkış yaptı. Derhal Filistinlere yapılan Avrupa Birliği'nin yardımlarının kesilmesini, askıya alınmasını istedi. Hımm. Sonra tabii Avrupa şimdi titrileri unuttum. Şimdi notlarımı da almıştım ona bakacağım. Avrupa Birliği içinde bir bölüm hem yani teknik olarak Avrupa Birliği bürokratları içerisinde hem de Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir ayrışma oluştu diye bir söylediğim 4 ülke var. Ama Josep Borrell, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri, AB Konseyi Başkanı yine Charles Michel. Bunlar yok olur mu ya yani falan dediler. Çünkü burada bunu seyircilere izah etmek isterim. Avrupa Birliği sadece Batı Şeria'ya yardım yapıyor ve yani El Fethi'ye, Filistin yönetimine Mahmut Abbas liderliğindekilere yapıyor. Hamas'a yardım yapmıyor zaten Avrupa Birliği ve bütün bu yardımların da ayrıca Türkiye'den hani mültecilerle ilgili yaptıkları yardımlardan da biliriz. Bayağı proje karşılığında yapılan her şeyi hesabını sorarak veriyor o paraları. Ciddi bir yardım yapıyor. Yani çok büyük Filistin yönetimine en büyük yardımı yapan Avrupa Birliği. Ve bu paralarda Gazze'de Batı Şeria'daki öğretmenler, Hı doktorlar, hı. onlara giden bir para. Şimdi bu adam bunu keselim, askıya alın Maaş dediği zaman ödemelerini. maaş ödeme. Yani işte hastanelere gidiyor. İnsani yardımlar var. Bunu keselim dediği zaman aslında ne yapmış oluyor? Yani Hamas'ı değil, El Fethi'yi cezalandırmış oluyor. Yani buna itiraz edildi ve şu anda yeniden gözden geçirecekler o yardımları. Buna karar verildi. Yani sonuçta Avrupa Birliği içinde de böyle bir net bir pozisyon alınamadı. Ama Almanya, Avusturya başı çekiyorlar. Çek Cumhuriyeti, Viktor Orban'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu Viktor Orban'ın Macaristan'ı. Bunlar çok açık bir şekilde İsrail yanlısı tutum belirliyorlar. Böyle bir Hı hı. çekişme var. Şimdi yardımlar yeniden gözden geçirilecek ama herhalde askıya almazlar diye umuyorum. Şimdi bunları söyleyeyim. Ben de dağıttım böyle Peki, konuyu. Sor. yok, gayet güzel gidiyordun, ama ben araya bir soruyla girmek istiyorum. Şimdi burada, seninle geçen gün de konuşmuştuk. Avrupa Birliği artık değerlerin savunucusu olmaktan çok çıktı demiştin. Burada Avrupa Birliği içinde de bir çatlak mı meydana geldi acaba İsrail-Filistin meselesinden dolayı? Var. Çünkü Bu bir taraf bir çatlak var. şey diyerken diğer taraf bir şey diyor, ve Değil mi? elbette burada en önemli noktalardan biri de şu, yani bu normalde göstermelik de olsa hiçbir zaman inanmamışımdır gerçi o söylemlere, o da ayrı mesele de şüpheci bir gazeteci olarak. Ama Avrupa Birliği'nin göstermelik de olsa bir insan hakları, demokrasi, siviller vesaire gibi söylemleri söz konusuydu. Bu son İsrail-Gazze çatışmasında, savaşında hiç bunları dile getirme gereği bile duymadılar. Yok, Yani ne korkunç. dersin bu konuyla ilgili? Uluslararası hukukun bir kere uluslararası hukuka aykırı açıklamalar falan yapıyorlar. Uluslararası hukuk, insan hakları, uluslararası insancıl hukuka aykırı tavırlar takınıyorlar. Yani tek tek üzerinden de geçebiliriz yapılan açıklamalar üzerinden. Ama Avrupa Birliği'nin herhalde kendinin altına oyması diyeyim. Ben Avrupa Birliği'ni ne insan hakları bir araya getirmeye çalıştığı yani bir değerler birliği olarak da çok saygı duyduğum ve öyle okumaya çalıştığım bir birlik olmasına rağmen tabii zaman içerisinde nasıl aşındığını gördüm. Ama bu aşınma özellikle mülteciler meselesiyle hızlandı.
mültecilere yönelik politikaları, yani 3. ülkelere atan, öteleyen, işte Frontex diye bir kurumları var. Bu Frontex gerçekten örneğin gidiyor Yunanistan'a bayağı aslında mültecileri nasıl askeri yöntemlerle geri iteceğini, yani hukuka aykırı bir şekilde geri itmeyi öğretiyor gibi eee, noktalardan dolayı kendi değerleriyle çelişen tutumları zaten vardı. Eee, güzel olan Avrupa Birliği içinde de bunu hala eleştirebilir olmaları. Biliyorsun mesela bizim gibi ülkelerde böyle eleştiri o kadar kolay yok. Hala eleştiri mümkün Avrupa Birliği içerisinde. Ama dediğim gibi gerileme var ama tabii, Ukrayna Savaşı her şeyi çok değiştirdi. Zaten Ursula von der Leyen'in bu kadar göze batmasının sebebi o. Rusya, Ukrayna'ya, işte, elektrik, su kestiğinde, bir tür kuşatma uyguladığında Ukrayna'nın belli bölgelerine, tabii en sert çıkışı yapan Ursula von der Leyen, aynı şey İsrail Gazze'ye yaptığı zaman, İsrail'in meşru müdafaa hakkı deyip büyük bir çelişkiye düştü. Bu çok görünür oldu. Evet. Bunun mücadelesi var. Bu arada tabii yine, sansür konusunda söylemem lazım. Hani, biz ifade özgürlüğünü en çok Avrupa Birliği, savunur ve başka ülkelere de, hele bizim gibi üye olmak isteyen ülkelere de, değil mi, bu konuda hem reformlar yapılmasını ister, kimi zaman, işte, eleştirir, Hı ve hı. yani, ama şu anda çok zor bir duruma düştü. Artık kimselere pek bir şey söyleyemeyecek. Çünkü dediğim gibi bak mesela, eee, benim yazımda da vardı. Ya, İngiltere ayrı diyebilirsin ama Almanya için geçerli ki Türkiye'de Avrupa Birliği'ni çok iyi izleyen bazı gazeteciler, Avrupa'da Brüksel merkezli, meslektaşlarımızdan birinin yayına çıkıp bunu böyle de sunabildiler yani. Mesela diyorlar ki yasaklıyorlar gösterileri. Yani İsrail devletini Evet. eleştirebileceği Filistin yanlısı gösterileri niye yasaklıyorlar? Şöyle bir şema geçirdiler. Hamas'a destek gösterileri bunlar diye. Şimdi bir kere öyle değil. Bu Yani İsrail'in söylemi yani. tabii. Ayrıca da şunu söyleyeyim. Tabii Avrupa Birliği için Hamas bir terör örgütü. Bizim ülkemizde değil. Evet. Ama Avrupa Birliği için öyle. Tamam, bir terör örgütüne destek gösterisini yasaklamak isteyebilirsin. Ama asıl yaptıkları Filistinlilere destek, İsrail politikalarını eleştirenlerin gösterilerini kriminalize ederek Hamas'a da destek gösterilir diyerek, yani kendi kamuoylarında meşru gösterecekler. Bak bu terör desteği diye. Tabii ki böyle değil. Bu bir sansür. Bunları yapmaya başladılar. Bu Ukrayna Savaşı'yla hızlandı. Ben onun savaşın yaklaştığı, girdiği her bölgede sadece hani yani yıkıp yakmak dışında bulaştığı her yeri, kurumları, kişileri de ahlaki açıdan eee, zarar yani ne denir? Ezdiğini düşünüyorum. Savaş böyle bir şey. Yani bizim yanımızda da Suriye Evet. var, işte savaş var. Bunlar da bizim kendi ülkemizdeki ahlaki normları da bozacak şekilde aslında. Yani savaşın olduğu her şey böyle yayılır. Avrupa Birliği de bu anlamda çok 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 kan kaybetti. Hani bunun sonu nereye varır bilmiyorum. Tabii İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı için onu ayrı değerlendirmemiz lazım. Ayrıca tabii Evet. yani Filistin eski sömürgesi, hani oradaki yönetim çok başka tarihi geçmişi var ama şunu da söylemek isterim. İngiltere'de de şöyle bir durum var. İktidarda muhafazakarlar var. Rishi Sunak bugün Eee, korkunç bir açıklama yaptı, hemen söyleyeyim. İsrail'e gitti. Tabii ki dayanışma gösterdi, klasik. Ama şöyle bir ifade kullanmış. Demiş ki, işte, "Biz İsrail'in kazanmasını istiyoruz." İstiyoruz. Evet. Yani kazanmak ne demek? Yani bunu İsrail bile bence bilmiyor ne demek. Hani Hamas'ın kökünü kazımak falan gibi ifade ettikleri, aslında bütün bir, kimi cumhurbaşkanları dâhil olmak üzere ya da savunma bakanlarının, Netanyahu'nun söylediği gibi Gazze'deki bütün nüfusu, bütün Filistinlileri Soykırımla. Hı hı. Hamas'tan sorumlu tutan soykırım, tartışması, davası açılabilecek ölçüde edimler ve söylemlerin olduğu bir ortamda böyle bir laf ifade ediyor. Ama mesela, işte, İngiltere'de Oxfam Çocuklara Yardım Kuruluşu hemen bunu uyarmış, açıklama yapmış, yani, "Bu ne demek istiyorsunuz?" falan diye. Fakat mesela gene İngiliz bakanlardan bir tanesi bir yasa çıkarmak istiyor gelecek hafta ve biliyorsun, hani, şiddet içermeyen bir yöntem var. İsrail'in boykot edilmesi, 3 ismi var. Neydi? Boykot, diversification, neyse yani boykot kampanyaları. Boykot kampanyası yapan sivil toplum kuruluşlarını da kriminalize etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı var. Bilmiyorum geçeceğini zannetmiyorum. İngiltere'nin
Hala demokrasisine çok sesine güvenmek istiyorum. Ama İşçi Partisi de muhafazakarlarla yarışır nitelikte. Tabii onun bir geçmişi var. Keir Evet. Starmer. Daha önce eee, şimdi ismi neden kayboldu? Eski İşçi Partisi lideri, ay neydi adamın Corby adı? mi? Evet, Corbyn'in altına öyle oydular biliyorsun antisemitik tutum diye yani Filistin yanlısı tutumunu. Şimdi büyük istifalar var İşçi Partisi'nden. Özellikle de belediye meclislerinde ki o belediyelerdeki, o meclislerdeki çoğunluklarını kaybetme riski içerisindeler. İskoçya ilginç. Tabii her zaman İngiltere'den biraz farklı davranıyor. İskoçya'nın başbakanı özerk bir yönetim biliyorsun orası. Onun eşi de Gazze'li. Dolayısıyla o farklı bir tavır almıştı zaten. Ama İskoçya'da da İşçi Partisi'nden istifalar başlamış yine İsrail yanlısı tutum nedeniyle. Yani bir Hı savaş hı. içerisindeler, bir mücadele veriliyor. O anlamda da bu mücadeleyi verirken en azından bizim gibi ülkelerde olanlara göre daha özgürler. Bizim şansımız burada Filistin'e destek, iktidarın da desteklediği bir tutum olduğu için rahatça görüşlerimizi ifade edebiliyoruz. Ama mesela Mısır'la karşılaştırma yapacağım. Şimdi Hı Mısır'da hı. da protestoculardan daha önce iktidarın mesela İsrail'le ilişkisini eleştirmek üzere sokağa çıkıp dayak yemiş diyelim bir protestocu. Şimdi tekrar protestolara katılmış. Sloganlar arasında böyle tereddütte düşmüş. Yani çünkü işte mesela Hamas yanlısı sloganlar var. Orada susuyor. İşte daha farklı bir pozisyon aldığında diyelim ki bağırıyor ki Türkiye'de de galiba böyle açmazlar var. Şeyi söyledi. Yani tabii çok çok garip bir duygu dedi. Hani normal koşullarda bizim sokağa çıkmamız intihar gibi bir şeydir yani Mısır'da iktidarı eleştirmemiz. Fakat Mısır medyası bu gösterileri kamuoyuna iktidarın Filistin konusundaki tutumunu destekleyen gösteriler olarak sunuyor. O yüzden de hani şu anda güvendeyiz. Ama böyle tiril Diyor. tiriller yani. Çünkü bir noktada eleştirirsen ki hatırlarsan bu şunun için de geçerli. Sen daha iyi biliyorsun o bölgeleri. Kusura bakma oralara girdim ama bence hani benzerlikler burada Estağfurullah, devam et düşünün diye lütfen. açıyorum. Mesela neydi? İşte bu İbrahim Anlaşmalarını imzalayan, yapan ülkelerde İbrahim Anlaşmalarını eleştirmeye kalktığı anda halk kafalarına copu indiriyorlardı. Şimdi izin veriyorlar, hani gazı alıyorlar. Çıkın sokağa Vallahi falan. her ülke değil. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde birkaç gün önce bir maç vardı. Maça bir kadın, Cezayirliymiş hatta kadın, Filistin bayrağıyla gitti. Doğrudan stadyum görevlisi gidip kadından ya bayrağı bırak ya kendin çık git diye kadını Ama Birleşik Arap uyardılar. şöyle söyleyeyim, Şimdi Suudi Arabistan'da dolayısıyla farklı. Şunun için söylemek ülkesine istiyorum. göre değişiyor. Haklısın ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin halkı yok. Çok az bir nüfustan bahsediyoruz. Zaten Evet, ülkedeki büyük nüfus dışarıdan gelme, orada çalışan insanlar. Ve Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda en rahat olan. Mesela Suudi Arabistan'da işte Şiiler var, şudur budur var. Yani iç politikada da sorunlara yol açabilecek şeyler var. Orada başka tür oluyor. Ama mesela Mısır bu anlamda tarihsel olarak şey döneminde de öyleydi. Mübarek döneminde de öyle. Aslında halkın öfkesi iktidaradır ama veriyordu onlara hani Filistin'le ilgili meselede konuşsunlar ama sonra İsrail'le el sıkışıyordu. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir evet. ikiyüzlülük tutumu var. Tunus'ta büyük gösteriler oluyor. İzin veriyor. Tunus'taki Ceberut lider acaba başka bir şey için Kaş gösteri olduğunda Said. izin veriyor mu? Değil mi? Gibi. Hayır, Yani vermiyor. Evet. işte burada böyle bir ikiyüzlü tutum var. Neyse ben çok konuştum. Sen sor. Yok estağfurullah. Ben aslında şeyi söyleyecektim de gerçi kısmen anlattın bize. İngiltere Başbakanı'nın İsrail ziyareti meselesi, Scholz'un ziyareti meselesi. Yani bunlar zaten kendi ülkelerinden destek veriyorlar. Bir de kalkıp Tel Aviv'e gitmelerine çok mu gerek vardı acaba? Yani Merak ediyorum neden diye. Yani e, herhangi bir şeye rastladın mı bu konuyla ilgili özellikle Yani, mesela İsrail'e Amerika git Birleşik yani Devletleri Şimdi ben şöyle açıklıyorum, tabii bir şeyler okuyorum. sanki Hani söyle. karı operasyonu başlayacak diye bekleniyor ya. Hani sanki operasyon odasını hep birlikte mi yönetecekler bunlar ne böyle bir şey canlanıyor insanın gözünde. Ben, Yani böyle bir varsayım operasyona, olarak söylüyorum. yani, böyle bir, yani, şimdi şunu bir koyalım, belki bununla da ilgilidir. Senin dediğine destek için söylüyorum. Bilmiyorum %100 cevabını ama şunu söyleyelim. İsrail tarihinin en sağcı, açıkça ırkçı, bakanları Ben-Gvir, Hmm. adam, 2007 yılında İsrail mahkemesi tarafından ırkçılığı kışkırtma ve terör örgütüne destek.
Yani Araplara karşı terör örgütü, Amerika'nın da terör örgütü saydığı bir örgüte destekten ceza hüküm giymiş bir adam. Şimdi böyle bir hükümet var orada. Hı hı. Netanyahu hükümeti son derece, aslında zayıftı. İçeride bu, Filistin meselesiyle ilgili değil ama yapmak istedikleri değişiklikler nedeniyle, müthiş bir, şey vardı. Büyük ihtimalle böyle bir anda, korktular belki de ilk aşamada. Bir onu söyleyebilirim ama başka sebepleri daha var. Amerika Birleşik Devletleri hızla seçim satımı hâline giriyor. Evet. Eee, Amerika eee seçimi. Kimden, Hı hı. işte, dediğim gibi kampanyalarını kim destekliyor, kimin oyuyla peşinde genel olarak, Yahudiler, demokratlara daha yakındır. Eee, Şimdi, hani, o desteği kaybetmek istemez. İsrail devletinin yanında olsun. Yani, ben ilk defa görüyorum bir Amerika Birleşik Devletleri başkanının kendi askerinin bulunmadığı bir ülkeye bu kadar hızlı bir çatışma çıktı diye koşturarak gittiğini ilk defa görüyorum. Eee Aynen, aynen. ya, bunlar tabii böyle olağanüstü dönemler. Almanya'dan biraz bahsettim. Almanya'da AfD yükselişte. Hükümet, bu anlamda zorda. Eee, böyle böyle açıklayabiliriz. İngiltere'de de öyle. Rishi Sunak, yani şu anda İngiltere Başbakanı, muhafazakâr başbakan ki biliyorsun uzun süredir muhafazakârlar iktidarda ama habire başbakan değiştiriyorlar. Kendi işlerinde de problemler var. Oy kaybediyor. Eee, bunları dolduruşuna geldiklerini düşünüyorum. Yani, ve bir başka cephe açılmasından da korkmuş olabilirler. Yani öngörememiş, onlar da beklemiyor olabilirler yani bu çıkışı. Sen ne Hı diyorsun? hı. Ya, ben biraz Kamuoyunun daha operasyonu. Ha. gibi düşünüyorum Işın, sanki fotoğrafın önüyle arkası arasında fark var gibi geliyor. Yani tamam, Amerikan Başkanı Biden, uçaktan iner inmez, işte, şeyle sarıldılar birbirlerine, süper samimi pozlar falan. Sunak'ın yaptığı o feci açıklama, senin de söylediğin gibi, biz işte kazanmanızı istiyoruz, sanki holiganlık yapıyormuş gibi stadyumda. Kazanmak ne demek? Ya, Scholz'un bunun tarifi ne? Kazanmak ne demek? Hı hı. Yani Scholz'un keza hani oraya kadar kalkıp gitmesi iç politikayla belki açıklanabilir, doğru. Ama diğer taraftan bu ülkelerin İsrail'i dengelemeye çalıştığını da düşünüyorum ben. Çünkü bir taraftan bugün mesela bizim Serhat Erkmen'le bir yayınımız vardı. İzlemeyen arkadaşlar mutlaka izlesinler o yayını. Gerçekten önemli de bir yayın. Ve Serhat Bey diyor ki, yani Avrupa için, Batı dünyası için Orta Doğu'da böylesi Ukrayna Savaşı vardı. En önemlisi oydu. Ve Rusya'yı köşeye sıkıştırıyorlardı. Şimdi birdenbire böylesi patlayan bir kriz nereden çıktı? Bu kriz durumu söz konusu oldu. İkincisi de bu benim şahsi kanaatimdir. Avrupa ülkeleri de Amerika Birleşik Devletleri de şu anda bölgesel bir savaş ihtimalini ya da İsrail ile Filistin arasında başlayıp da bölgeye yayılacak bir savaş ihtimalini istemez diye düşünüyorum. Tamam, Dolayısıyla orada biraz da İsrail'i dengeleme çabası var diye düşünüyorum ben. tamam. Yani Buna bir hı, şeyler, böyle bir şey koyacağım. Yani bunu kabul ediyorum. Eee, yerinde bir varsayım. Öyle gözüküyor. Yani öngörü ya da diyelim. Ama şimdi bu zamanlamaya da çok dikkat edelim. hı hı. İbrahim Anlaşmaları'nın, nihayetine ereceği en önemli ayağı olan Suudi Arabistan'ın İsrail'le anlaşma imzalayacağı ve belki Filistin sorununun da böyle zaten biliyorsun Filistinler hakkında sadece bölge ülkeleri konuşuyor. Türkiye dâhil olmak üzere yani. Hani bir Filistinlilere soran yok yani. Öyle bir durum var farkındaysan. Bir de Yani sadece konuşuyorlar, yani o da ayrı mesele. hayır ama aralarında anlaşıyorlar. İşte neydi yani İbrahim Anlaşması nedir ki yani Filistinlilere işte biz para verelim. Öyle nasıl yaşayacaklarsa yaşasınlar. İsrail bildiğini okusun falan. Gazze'de de idare edelim falan gibi bir durum vardı. Şimdi tam o Suudi Arabistan'ın böyle bir anlaşmayı, imzalamak üzere olduğu bir anda bir çıkış yaptı Hamas. Bu biraz panikletmiş olabilir. Senin dediğin gibi yani böyle bir Hımm. savaş varken bir de burada mı savaş olacak şimdi? Zaten, farkındaysan herkes çok yani İran da istemiyor. Şu anda kimse istemiyor büyümesini. Kesinlikle, Ama bence, hani, kesinlikle. aman İran girer diye korktuklarından çok emin olamıyorum. Yani orada aslında göz ardı ettikleri, bir durum var. Artı şunu da söylemek istiyorum. Hamas'ın Türkiye'nin arabuluculuk açısından çıkış yapılabileceği çok önemli bir zaman oldu. Benim Evet. gözlemim, benim gözlemim, yani, eğer Filistin sorunu için bir şey yapılacaksa, yani, maalesef böyle bir yöntemle oluyor ama yani, başka türlü de olmuyor galiba. Son dönemeçti bu. Eğer
Suudi Arabistan'la da anlaşma imzalansaydı bundan sonra yani olmazdı. Ben Serhat Erkmen'i söyledim. Sosyal medyada bana da teşekkür etti gösterdiğin ilgi için. Ben onun yazısında katılmadığım noktaları sosyal medyada da paylaştım. Mesela işte orada deniyor ki işte Hamas iki devletli çözüm ve barış anlaşması hani bombaladı istemez. Yok. Tam da Hamas olabilecekse iki devletli çözümü ister. Çünkü ve muhatap alınmak ister. İki devletli çözümün yalan yanlış da olsa şimdiye kadar olduğu gibi aslında Hamas da İsrail'le danışıklı dövüş bir yer. Bütün bunları tartışabiliriz. Tam zamanı yani bir şey koparılacaksa. Anlatabiliyor muyum? Son döneme işte çünkü Suudi Arabistan'ın olması. Dolayısıyla ben hiçbir şeyin tesadüf olduğunu zannetmiyorum. Hani şunu demiyorum. Durup dururken Hamas provoke etti demiyorum. Yani zaten asıl sorun Batı medyasında bu. Sanki ama Hamas durup dururken hiçbir şey yoktu böyle. Her şey çok güllük güzel şeydi. Hamas birden saldırıya başladı. Böyle bir şey yok. Batı Şeria'da yerleşimciler zaten gemi azıya almışlardı. Bu zaten yerleşimcileri destekleyen aşırı sağcı bir iktidar var diyorum yani. Onlara veriyor gazı. Kesinlikle. Yakıp yıkıyorlardı. Kaç tane? 200 küsür tane Ocak ayından 248'i geçkin Filistinli öldürüldü. Hapishanelerinde 6.000 Filistinli var. Bunların çoğu çocuk yani. 18, Tabii. 18 yaş altı, işte 25 yaş arası. Şimdi bunlar hiç yokmuş gibi ne diyorlar? Birdenbire Hamas provoke etti, kışkırtıcı bir şey. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani bunlar bir birikim. Ama zamanlama her zaman önemlidir. Her zaman önemlidir. Çünkü O konuda katılıyorum sana. Yani ben Hamas'ın o buradaki yüzden diyorum hedefi çok özür evet, dilerim. Ben burada demek istiyorum ki Hamas'a yani Hamas'ın kontrolüyle ilgili bir arkada kavga dönüyor. Bence öyle. Yani hatırlarsan Obama döneminde Hamas'ın biliyorsun işte dedi normalde İran destekliyor. İşte İslami Cihat zaten hani İran falan ama yok. Hamas öyle sadece İran'ı desteklediği bir ülke değil. Özellikle Obama döneminde Türkiye çıktı. Şeyden önce Arap isyanlarının patlamasından önce Hamas'a sahip çıktı. İran'dan koparmayı Amerika'da kabul etti. İşte Katar, Türkiye buna şey olsunlar. Hatta Suudi Arabistan'ın da hoşuna gidiyordu bu Müslüman kardeşler fiyaskosu olmadan önce. Ha, eksenden çıkar en azından eksenden, İran ekseninden çıkacak Müslüman o direniş kardeşlerin ekseni. ekseninden çıkar diye. Hı hı. Yani neyse böyle bir hamilelik değil. O Müslüman kardeşlerin ekseninden çıkmasını başta düşünmüyorlardı. İran'dan kopması önemliydi o dönemde. Yani Şii direniş ekseni var yani o meşhur Hı İran'ın şey hı. yaptı. Onu tam Türkiye yapmıştı biliyorsun. Öyle değil mi? Türkiye Hamas liderlerine Evet. kapısını açtı. Suriye'den çıktılar, İran'dan çıktılar. Geldiler işte oralarda şey yaptılar. Sonra ama süreçler değişti. Çünkü Hamas Müslüman kardeşler çizgisinde. Hamas tükakı oldu Müslüman kardeşler meselesinde. Mısır, Suudi Arabistan bunları istemiyoruz dedi yani Müslüman kardeş. Hamas orada kaldı. Hamas tekrar o yüzden İran'la ilişkilendi. Türkiye ile ilişkisini nasıl seyrettiği tartışmalı. Çünkü İsrail'le normalleşmenin koşulu belli ki devam ediyordu Türkiye ile ilişkisi Hamas'ın liderlerinin. Hı hı. İsrail'in normalleşme son dönemde koşulu zaten işte Aruri gibi ki o askeri kanadında liderlerinden Salih Aruri, işte Halit Meşer falan Türkiye'de olmasınlar. Türkiye'den operasyon yapmasınlar dı. Bu belli bir miktarda demek ki yapıldı ama Türkiye'nin de Hamas'la ilişkisi hiçbir zaman kopmadı. Katar'ın da keza öyle. Zaten herkesin kabul ettiği bir şey. Tercih ediyorlar yani İran bakacağına tabii ki Katar baksın istiyorlar. Yani Hı müzakere hı. edebilecekleri şeyler. Şimdi ben o yüzden şunu da düşünüyorum. Yani bu bir köprüden önce son çıkış gibi bir noktaya gelmişti. Ve Kesinlikle. ben yeniden şey çizgisinin hafif bu arkadaki pazarlıklarda nasıl idare edecekler bilmiyorum ama Dışişleri Bakanlığı şu anda çok iyi götürüyor bence. Nasıl idare Bence de. edecekler bilmiyorum ama Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır rekabetinin yeniden arkada devam ettiğini düşünüyorum. Sisi'nin ya önerisine bakar mısın? Bunu seyircilerle Ne? paylaşmak istiyorum yani. Yani şimdi İsrail zaten öteden beri şu Gazze'dekilerin hani sorumluluğu başkalarına gitse de hani toprağı alsın almasın. Hani istemiyor yani anlatabiliyor muyum? Filistinleri de oraya atıyor falan şundan kurtulalım istiyordu. Ve işte bir öneri işte biz Hamas'ı ezeceğiz. Gazze'ye girelim. O 1 milyon kişi sivilleri koruyalım diye de Mısır'a geçsin istiyor. Tabii ki kabul etmiyor. Ama ne önerdi? Yok canım şey Negev çölüne gitsinler. yani İsrail'in çölünde dursunlar, beklesinler sonra geri dönsünler. Yani Mısır'ın
Mısır tamamen İsrail'le uyumlu. Sadece kendi çıkarlarıyla ilgili başka türlü bir pazarlık yapıyor. Bunları görmemiz lazım. Yani arka planda böyle şeyler dönüyor diye düşünüyorum. Eee, Biden gitti. Çok büyük bir fiyasko oldu biliyorsun. Hastane. Hastane meselesi Biden gitmeden önce Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan değil mi? Bunlarla toplanacaklardı. İşte İsrail falan filan. Eskiden yaptıkları gibi Hamas'ı bir şey yapacaklardı yani. Hani ateşkes olsun, sen şunu yap, bunu yap. İşte 3 gün, 5 gün ki ben sana hep söylerim. İsrail hani intikamın en az 3 katıdır. Yani kaybettiği kayıpların 3 katı kadar maalesef Filistin'in ölmesi gibi böyle bir oran var maalesef bugüne kadar gördüğümüz. Hani o olmadan da yatışmaz falan, ateşkes olmaz ama ondan sonra ateşkes olur diye. Yani kaçıncı kez oluyor bu? İlk defa olmuyor ki bütün bunlar. Tabii. Ama ne oldu? Hastane saldırısı. Ve o hastane saldırısı uluslararası kamuoyunu, Avrupa'nın tutumunu, Avrupa içerisindeki insanları çıldırttı yani. Evet. Birdenbire dengeler döndü. Biden boşa düştü. Düşünebiliyor musun? Biden aslında oraya niye gitmiş oldu? Aslında bunları yapabilseydi senin dediğin gibi İsrail'i biraz dengeleyecek, pazarlıkları yürütecek. Abi siz şunu alın, şunu şöyle yapalım, siz çok abartmayın. İşte şöyle öyle olmadı ki hastane saldırısı bütün şeyi değiştirdi. Artık Amerika'da o kadar hegemon bir güç olmadığı için her ülke, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, yani bu işe taraf Ürdün, herkes bir dakika falan pazarlıkta el yükseltiyor. Maalesef hep bu Filistinlilerin üzerinden oluyor. Yani öteden beri de öyle oldu. Filistinlerin fikrini Peki, soran yok. evet, soran yok onlara fikirlerini. Peki bir şey soracağım. Sen bu hastane saldırısı konusunda ne düşünüyorsun Işın? Yani Yani bir şey bana düşünemem. biraz şey geliyor. Ne geliyor söyle. Şimdi aklıma şöyle bir şey de geliyor. Yani İsrail'i çok sıkıştıran da bir saldırı. Yani Ya ben bir tek İsrail'in böylesi şunları söyleyebilirim. Bak, evet, benim güvendiğim bir tane kuruluş var. Bu, biliyorsun Mavi Marmara saldırısından sonra da ona gidildi. İsrailli aslında bir akademisyenin, İngiltere'de, kurduğu Forensic Architecture diye bu bütün, hani, bölgeyi inceliyor, kim yapmış falan. Onlar bir şey diyene kadar ben kimseye güvenmem. Ne İsrail'e güvenirim ne işte Türkiye'ye güvenirim. Şeye Fatma'ya güvenmem. Yani onların bağımsızlığına, tarafsızlığına güveniyorum. Bilemem. Sadece şunu söylemek istiyorum. Velev ki, gerçekten İslami Cihat'ın yanlış giden roketinden oldu. Velev ki. Kaç tane hastane bugüne kadar vuruldu ve 4 tane şu anda hastane çalışamaz durumda? Yani evet, bu mesele değil. Ya, böyle tartışamayız. Evet, her zaman maalesef uluslararası ilişkilerde, pazarlıklarda bu tür şeyleri herkes, hani, bir durum olduğu zaman, bir çatışma ortamı çıktığı zaman, kendi elini güçlendirmek için karşısına karşı kullanmaya ben çalışır şuraya ama gelecektim oradan. bilerek yaptıklarını düşünmek istemiyorum. Eee, acaba diyorum Gantz'la Netanyahu arasında bir fikir farklılığı mı var diye. Valla aynı şeyleri Çünkü söylüyorlar. İkisi aynı evet, son partiden. dakika aynı partiden ama son dakika bir hani sonuçta savaş hükümeti kurdular vesaire. Acaba bir fikir farklılığı mı var da Savaş hükümeti diye kurdular de ama ama yani şeyler düşündüm. değişmedi. Yani Bakan değişmedi. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış mı söylüyorum? yok yok, Savunma Bakanı yanlış değişmedi. Zaten hatırlamıyorsun. aynı hükümet. Sadece onlar destek için yanlarında bulunuyorlar şu anda. Ben bilmiyorum yani bir değişiklik olduğunu. Şeyi söylemek istedim, yani, şöyle, şu anda mesela İngiliz hükümeti, istihbarat ne diyor? Bak şimdi, durum nerelerden oynuyor. Şimdi ilk başta ne oldu? Bir saldırı oldu. Biden daha yani olay dakika bir, "Nereden öğrendin?" "Yok, yok, o kesin İsrail yapmadı." falan diye böyle bağırarak çıktı ortaya. Bir, yani dakika bir. "Nereden biliyorsun?" "Bir dakika yani." falan. Araştırma çünkü bir zaman alır. Öyle Öyle değil mi? görünüyormuş, öyle Heh. dedi Biden. Tamam. Biden öyle görmüş diye. Görünüş Sonra ama onu da çevirmek zorunda kaldı biliyorsun. Yavaş yavaş toparlamaya başladı. Çünkü ortada açık. Başka kaynaklarda, başka bağımsız kaynaklarda başka bir şey söylüyorlar. Bilemem yani. Ben dediğim gibi benim güvendiğim kurumdan daha bir şey çıkmadı. Onu bekliyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela şimdi ne oldu? Bugün İngiliz istihbaratı şunu söylemeye başladı. 400 küsur kişi öldü dendi ya. İngiliz istihbaratının bugün konuyu nasıl değiştirdiğini şöyle söyleyeyim. Nasıl etkilemeye çalışıyor? Yok, yok, onlarca insan ölmüş. Görüyor musun? Sayıyı düşürmeye başladılar. Şimdi böyle, yani hani, 11 kişi de olabilir bu, 400 kişi de 1 kişi de olabilir. olabilir. Sen hastaneyi bombalayamazsın. Savaş suçudur. Ayrıca Evet. şunu da söylemek istiyorum. Hamas'ın, sivilleri, hiç
şey gözetmeden hedef aldığını biliyoruz. Onlar savaş suçu işliyor. Fakat Batı açısından baktığında o bir terör örgütü. Öyle değil mi? Yani, Evet. ve açık. Mesele bir devletin, İsrail devletinin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde operasyon yapıp yapmadığı. İsrail bugüne kadar hiçbir zaman ciddiye almadı. Bu konuda zaten bir sürü Uluslararası sorun hukuk. var, Evet. uluslararası bir şey var. Bunun arkasında da işte açık çek Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şeyi de söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler'de çok ilginç bir dün oylama vardı. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Hımm. veto hakkını kullandığı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 tane seyircilerimiz de bilir veto yetkisi olan ülke var. Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri. Çok ilginç bir şey oldu. Rusya, Çin ve Fransa lehte oy kullandı. Brezilyalıların hazırladığı. Çok böyle hassas hazırlanmış bir metindi bu. Onu da söylemek istiyorum çok ilginç olduğu için. İngiltere çekimser kaldı. Amerika Birleşik Devletleri de veto etti. Olmadı. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi korkunç şeyler de söyledi. Şimdi bu metin şöyle aslında. Hamas'ı direkt kınıyor ama işte insani yardım, yapılması gerektiğini söylüyor ve ateşkese bile çağırmıyor. Diyor ki, "Bir duraklama olsun, insani yardımlar gidene kadar." gibi böyle bir şey. Çok çok Brezilyalılar hızlamış. Yani gerçekten böyle hassas dengelerle yapılmış. Sa 15, 5 daimi, 10 tane de daimi olmayan üyesi var ya, 15 üyeden işte 12'si evet diyor. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri hayır, İngiltere çekimser, bir çekimser daha vardı. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin, büyükelçisi, "A, bu metinde İsrail'in kendini savunma hakkı yer almıyor." falan deyip itiraz ediyor. Acayip laflar var. Yani, hani, detayda incelediğin zaman hem kamuoylarını etkilemek açısından hem de, işte, eleştirel gözle baktığında dehşete düşürecek ifadeler var. Yani, böyle bir, çekişme ve savaş var. Tabii Rusya bence buradan biraz kazançlı çıkacak. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Zaten Rusya şimdiden şey demeye başladı, yani, hani, bana diyordunuz, işte, İsrail'e niye aynı şeyi söylemiyorsunuz? Zaten İsrail'in Ukrayna'ya yanlısı politikasından da Rusya çok rahatsızdı. Bunun da hırsını çıkarmış oluyor İsrail'den böylece. Böyle bir durum. Şimdi Şükran Hanım'ın bir sorusu var. Demiş ki, "Hastaneyi kim vurdu? Batı dünyası kimi suçluyor?" demiş. Amerika Bu arada Birleşik bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Arapça basında ben onu tweetledim zaten. Arapça basında şey düştü. İsrail ordusu biz hastanenin garajını vurduk ama o işte ölü yaralı herhangi bir şey yoktu falan. İnmiş bakmışlar herhalde diye bir Hımm. açıklama da Bu yaptı bu arada. çıktıysa ben yani Hı şu hı. anda görmedim. Yayına girmeden önce bakmadım, şunu Onu ben görmedim. tweetledim. Hı Ama hı. İngiliz istihbaratının 400 kişi değil de onlarca kişi öldü diye düşürmesinin sebebi bu olabilir. Yani saklayamayacakları bir Tabii. gerçek ortaya çıkıyor olabilir. Şimdi ben, Yani Şükran sonuçta Hanım Hamas vurduysa eğer niye onlarca diye küçültsünler sayıyı? Şükran Hanım ben işte 30 senelik gazeteciyim. Çok da uzun bir bölümünü de işte, yani dış dünyayı, dünyada olup bitenleri Türkiye'li izleyicilere anlatmak üzere çalışıyorum. 2000 eee, 1 yılında da, Ariel Sharon'un iktidara geldiği seçimler döneminde hem Gazze'ye gittim hem, Batı Şeria'ya gittim hem İsrail'de, Kudüs'te bulundum ayrıca, ve işte Arafat'la meşhur röportaj yaptım falan o dönemde. Yani çok uzun süredir izliyorum. Ve bütün bu deneyimden hastaneyi kim vurdu sorusuna Şükran Hanım, ben diyorum ki hâlâ, ya benim bağımsız tanıdığım bir, kurum var. Ondan başka kimseden gelen hiçbir bilgiye inanmam diyorum. Onun analizini beklerim diyorum. Yani durum bu kadar değiştirilebilir ama Batı dünyası ilk dakikadan itibaren Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir hata yaptı. İşte Biden tam yola çıktığı sırada bu, hastane bombalaması oldu. "A, ben gördüm, işte bu roket düşmüş falan gibi açıklamalar yaptı ve direkt, Hamas'ı suçladılar ama genel yaklaşım zaten yani ne olursa olsun Hamas sorumlu. Yani eğer Filistinliler Gazze'de ölüyorlarsa aslında o da Hamas'ın sorumluluğu. Çünkü Hamas bu işi kışkırttı ya falan gibi. Ya Hı hı. yaklaşım bu. Dolayısıyla Batı dünyası büyük ölçüde, şu anda suçluyor ama bu suçlamada da senin söylediğin şey çok önemli, yani Hediye. Şey, demek ki başka bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Kanıtlar ki böyle bir haber çıkmış, hani, "A, yan tarafa düşmüştü bizim roket." falan. İngiliz istihbaratı da "Yok, o kadar çok kişi ölmedi ama"ya geçmiş. Ha, o zaman demek ki gerçekten de burada bir
şaibe var ama velev ki ben onu vurgulamak istiyorum. Evet abi, velev ki İslami Cihat'ın Evet, roketi düştü. Yani 4 tane hastane bombalandı. Yıllardır kaç tane her bir Gazze saldırısında hastane bombalanıyor, okullar bombalanıyor, tabii insanların kaçtığı bugün yollar bombalanıyor. Yani bir şey değil ki. bugün yine açıklama vardı Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan daha doğrusu. İsrail 20'ye yakın 24 tane hastaneyi arayıp boşaltın demiş mesela. Buyurun. Yani Ha, sağlık evet, sağlık hizmetine ulaşmaktan engellemektir bu tabii. her Ben bir şeyden şey daha önce. söylemek istiyorum. Bunu çok savunmaya kalkıyorlar. Uluslararası hukuku iyi bilmek gerekiyor İsrail-Filistin meselesinde. Ben de hem çalışıyorum hem de her seferinde kendimi yeniden hocalarımıza sorarak update ediyorum. Tabii ki, uluslararası hukuk, işte, sivillerin, yani, siz terör saldırısı, yani, terör gerekçesiyle bir yere operasyon düzenleyebilirsiniz, savaşabilirsiniz. Her durumda tabii ki sivillerin korunması gerekiyor. Özellikle Gazze özelinde de, yani, Gazze'deki sivillerin güvenliği İsrail'in sorumluluğunda operasyon düzenlerken. Uyarı yapmak evet bir gereklilik ama uyarının da, 1'incisi etkin olması gerekiyor. Yani siz mesela tahliye edemezler. 1 saat veriyorsunuz. 1 saatte tahliye edilebilir mi? Etkin bir uyarı değil o zaman. Bu var. Artı uyarıyı yaptığınız hâlde oradan ayrılamayanlar ya da ayrılmayı tercih etmeyen siviller. Etmeyenler. Hiç Onlardan hâlâ sorumlusunuz. Onları öldürme hakkı ortaya çıkmıyor biz uyardık diye. tabii. Devletler tabii bunu uygulamak zorunda. Ha, şunu söyleyelim tabii, bu dünya, yani realistler de hep böyle anlatırlar ya zaten realist akımdan akademisyenler, işte uluslararası ilişkiler uzmanları falan. Yani dünya tabii böyle işlemiyor. Yani gücü olan Evet. bunlara uymuyor. Amerika Birleşik Devletleri de uymadı. Irak'ta da uymadı. Şudur budur. Kimse de ne diyor? Bir şey diyemiyor. Yalan biliyorsunuz Irak işte İngiltere ile Amerika Birleşik Gücün Devletleri'nin kadar konuş. yalanlarıyla işgal edildi yani. Dolayısıyla hani böyle bir durum var ama bugün artık Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'de dayatabilecek kadar güçlü değil. Belki de bunun değişiyor olması endişelendiriyor. Hani sen ilk bir soru sormuştun ya, onu fark ediyor Batı dünyası. Hani Ukrayna'ya karşı kenetlendiler, Rusya'ya karşı işte Ukrayna falan dayanışma. Fakat o zaman bile sen de çok anlatmıştın yayınlarında değil mi? Yani Güney'i, başka ülkeleri ikna etmekte çok zorlanıyorlardı. Çünkü hep Evet. çifte standartlı davrana geldi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Bu artık ama eskisi kadar güçlü olmadığı için bu çifte standartı ülkeler sorgulayabiliyorlar. Şu anda da Tabii. belki o zafiyeti de gördükleri için bir panik halinde. Çünkü tabii şu tehlike de var ya yani maalesef Hamas onu sanıyorum işte Türkiye, Katar eksenine geçtiği sırada Hamas'ın kuruluş tüzüğünde İsrail devletini tanımamak vardı. Bunu söyleyelim. Evet. Yani İsrail devleti olamaz dolayısıyla falan. Sonra işte Türkiye, Katar eksenine geçtiği sırada bunu değiştirdiler. Yok İsrail devleti var olabilir. 2 devletli çözüme geldiler. Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de de bunu yapanlar var. İsrail'de de zorunlu askerlik var ve, maalesef Hamas'ın içinde de, İslami Cihat'ın içinde de bütün İsraillileri, sivil saymamak, hepsi nasıl olsa askerlik yaptığı için, kadın erkek herkes için zorunlu olduğu için herkesi meşru hedef görmek zihniyeti var. Yani Evet. bunu da söylemek gerekiyor. Eee, yani Hamas üstelik, eee, yani yıllardır ben öyle ifade ediyorum. İsrail'le danışıklı görüştük bir şekilde Mısır'la vesaire. Gazze halkının başına bir bela gibi çöktü yani. Orada siz istediğinizi söyleyemezsiniz. Yani, Türkiye'de de böyle yapmak istiyorlar. Mesela LGBTİ artı bireyler 10 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor orada. Hapse gidersiniz. Eşcinsellik sanki, biz Ya bilmiyormuşuz. istediğini giyemezsin, Neyse. istediğini yapamazsın. Konser düzenlemek sıkıntıdır, müzik dinlemek sıkıntıdır. Hamas'ın zaten kuruluş esasında şey var, Yani İslami bir sonuçta devlet İslam. kurma hedefi Evet, var. Biz bununla ilgili de Birol Başkan'la güzel bir yayın yaptık. Hamas'ın evet, misakı o diye. gelir. Evet. 20 20 küsür maddelik bir misakı var. Hamas'a dair her şey yayında var arkadaşlar. Eğer bakmak isterseniz Hamas nedir ne değildir diye. Şimdi bir soru daha var. Aslında 20'ye yakın soru var da. O! Muharrem Palaz demiş ki başlangıçta Hamas'ın katliamı bu hizalamayı oluşturdu. Bu Avrupa ülkelerinin İsrail'in etrafında hizalanması. Ancak uzun vadede İsrail'in sertlik politikası, şiddeti ve katliamları bu hizalamayı bozabilir mi? Sanırım İspanya'da bir bakandan geldi çıkış.
Evet, demiş. söyledim. İspanya, Portekiz, Bir İspanya'da de Podemoslar. Hı hı. ben buna Muharrem Bey'in izniyle bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela Yunanistan'da oldukça büyük bir gösteri de yapıldı. Mesela bu tarz gösteriler, bu tarz çıkışlar şeyler olabilir mi? Hani kendi hükümetlerini, yönetimlerini biraz yumuşatabilir mi acaba? Evet, yani, şunu söylemek zorundayım. Bütün her şeye rağmen evet, yasaklamaya, kriminalize etmeye çalışıyorlar ama Almanya'da da insanlar, Berlin'de de binlerce insan çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongreye Yahudiler gidiyorlar. Tevrat, Judaizm, Tora. Tora, Tevrat ya o şey, Türkçede galiba. Eee, Yani bir sürü gösteri yapılıyor. Tabii bizden daha özgürler. Evet, polis onları da gözaltına alıyor, sokakta, işte, şey yapıyor ama bizim gibi tutmuyorlar. Eee Allah Allah, LGBT'yi görünce çok böyle tüyleri diken diken arkadaşlar var. Neden? Anlayamadık ama Zaten neyse. sen devam et, bloklandılar. Devam Çok et. ilginç yani. Neyse, yani, tabii ki Avrupa Birliği bir bütün içinde davranmıyor. Eee Yani, bu hizalamayı bozdu zaten. Şu anda bozdu, onu söyleyebilirim. Yani, dediğim gibi hemen askıya alalım yardımları Filistin'e demişlerdi. Şimdi onu yapmayacaklar. Avrupa, Parlamentosu'ndan bir açıklama geldi. Bana göre gene yeterli değil ama önemli. Yani, bir frenleme mekanizması olarak Avrupa Parlamentosu ki Avrupa Komisyonu Başkanı, hani, Avrupa Parlamentosu'na hesap verir. Yani, von der Leyen. O bürokrasi ve hiyerarşi ve ilişkiler ağı içerisinde. Yani bunlar oluyor. Hani, Hı ama hı. tabii İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, eee, yani ahlaki üstünlükleri vardıysa onu bilmiyorum ama yani o şeyleri falan artık yani kimseye ikna edebilecek bir durumda değiller bence. Amerika Birleşik Devletleri'nde dediğim gibi seçim var. Biden yani Trump'ın kazanabilme ihtimali çok yüksek. Hani Biden hesaplarını ona Evet, göre yapıyor. Hem Yahudi kamuoyunu hem diğer kamuoyunu herkesi dengede tutmaya çalışıyor. Böyle şeyler var ama, bu sefer daha zor da. Çünkü yani İsrail halkının kendisi de bu hükümetten memnun değillerdi ki. Şimdi konuşamıyorlar. Tabii çok acıları var ama ben şunu söyleyeyim, ben izleyebiliyorum ki bunları da kriminalize etmeye başladı İsrail'de benim görebildiğim kadarıyla İsrail yönetimi. Bir kere muhalifleri. evet, rehinelerin başına bir şey gelebilecek diye rehinelerin aileleri istemiyorlar operasyonu. Yani olabilir mi? Siz orayı bombalayacaksınız, gireceksiniz. Ya Hamas öldürecek ya sizin bombalarınızla o rehineler olacak. Yani 203 kişi diye bugün sayı açıkladı. Az buz değil yani ve üstünde işte üst düzey komutanlar falan da var. Hani onlar için önemli. Artı oraya girdikleri zaman asker kaybedecekler. Zaten kaybettiler. Çok ciddi sayıda asker kaybetti İsrail. Böyle olmazdı biliyorsunuz. Uzaktan bombalarlardı. Fakat bu, işte, aşırılık yanlısı ben de şimdi yayına girmeden önce baktım. Savunma Bakanı bugün akşamüzeri toplamış, işte, Gazze sınırındaki Refah pardon, Erez tarafındaki, Erez sınır noktası tarafındaki askerleri şey demiş, Şimdi buradan uzaktan bakıyorsunuz, yakında içeri gireceksiniz." Ben bunun bir blöf Evet, olduğunu düşünüyorum. Öyle gözükmek istiyorlar. Yani intikam naraları atarak. Çünkü aslında sonuçta dönüp bakarsan İsrail Devleti'nin görevi vatandaşlarını korumak. Şimdi o Erez hı sınır hı. noktasını da ben anlatabilirim. Ben geçtim oradan. Nasıl bir yer olduğunu biliyorum yani. Öyle kolay böyle hatırlıyorsan görüntüleri böyle Hamasçılar lay lay lom geçiyorlardı falan. Yani nasıl korumazsın? Bir vatandaş olarak değil mi? Bizim de sormamız gereken tamam yani teröristler, bir şeyler yapabilirler. Ya devletin de senin bunun istihbaratını alması için, önlemek için bir çaba gösteriyor olması lazım. Yani İsrail zaten tamamen güvenlik üzerine kurulmuş bir devlet. Hani nasıl olur bu boş Evet. 6 saat insanlar bulundukları yerlerde asker gelmedi ya. Bu İsrail tarihinde olmamış bir şey. Büyük bir şok ama bunlar hep sorgulanacak. Şu gün konuşamıyorlar. Hani Kesinlikle. vardır ya, şimdi konuşmayalım ama konuşanlar şimdiden de var. Yani o yüzden de, hani, İsrail devletinin tek bir bütün olduğunu düşünmemek gerekiyor. Yani halkının hepsi bir arada şu anda öyle değiller. Tabii büyük bir travmada yaşıyorlar. Böyle bir şey hiç tahmin etmemişlerdi herhâlde. Rüken Kaya demiş ki bir tarafta Hamas, diğer tarafta İsrail'in en katı sağcı hükümeti. Bu kadar sert tarafların olduğu bir savaşın bitmesi barış için bir müzakere sürecini öngörüyor musunuz? Ya, Bir ben milyon evet dolarlık görüyorum. soru. Ben öngörüyorum. Çünkü aslında böyle aşırılık yanlıları birbirlerini beslerler. Böylece Hımm. birbirini yani kendi, halklarına ya da, işte, şeylerine, "Ya, bak bu kadar sert, işte, ben de böyle olmak zorundayım." falan. Hop, susun, sansür, hiçbir şey demeyin. İşte, biz terörle mücadele ediyoruz. Öteki taraf, işte, bakın yani bence Birlik bu, ve beraberliğe en hani, fazla ihtiyaç aşırılıklar duyduğumuz bu günlerde
Aşırılıklar birbirlerini, desteklerler ki böyle ola geldi. Yani gerçekten de, hani, uzun uzun anlatmak gerekir. Sanki çok güzel uzmanlar çıkarıyorsun, onlarla konuşuyorsun. Zaten anlatıyorlar bir kısmı da. Yani, yani Hamas, işte, İsrail'in izniyle gardiyanlığını yapıyor idi. Yani paralar mesela, değil mi? Ne gireceği, ne çıkacağı bunlar hep İsrail iznine bağlı. Hani paralarını bayağı Katar elinde, işte, götürüyor. Onlar da maaş dağıtıyorlar. Hamas'a paralarını Tabii, Katar tabii. veriyor. O İsrail'in da maaş izniyle dağıtıyor. Katar İsrail izin bütün. vermezse olmaz o iş mesela, patlar. Geçemez falan. Şimdi de şöyle diyorlar ya, bak onu da söylemek istiyorum. Bu yanlış gene çarpıtma. Bu çok fazla yapılıyor. Yok efendim, Mısır izin vermiş yardıma. Ya, öyle bir sorun yok. Mısır o taraftan öteki tarafa yardım geçmesine tabii ki izin verir. Onun istemediği Gazze'den Mısır'a kimsenin gelmemesi. Artı bu yardımlar yapılırken bombalanmamasını istiyor o yardım 6 konvoylarının. saat zaten ateşkes istemiş Yani, Mısır evet, çünkü o basınına göre. konvoyların gidebilmesi için şey yapıyor. Yani, nasıl gidecek? Bombalıyorlar hâlâ Refah Kapısı'nın önünü dün, bugün bombaladılar yani. Bombalamaya devam ediyorlar. İnsanlara diyorlar ki, "Güneye gidin, Refah sınır kapısına, Mısır'a doğru yığılın." Kaçtılar, gördük bir sürü insan. Orada da bombalıyorlar. Yani, durum bu. Ama Mısır'ın izniyle ilgili hiç alakası yok. İsrail izin vermezse Mısır zaten bir şey yapmaz. Kimse de gidemez. Yani Türkiye'de niye mesela, işte, Davutoğlu çok söylüyor yani gitti Gazze'ye gene böyle bir korkunç bombardıman sonrasında gitmişti. İsrail izin verdiği için, İçin Sayın gidebildi. Davutoğlu oraya girebildi. Başka türlü kimse giremez. Ayrıca gazetecilere de Peki, söyleyeyim zaten pardon, yani gazetecilerin oraya söyle. geçmesiyle ilgili şöyle bir durum da var. Bunu da söyleyeyim, her zaman öyleydi. Şeyden sonra yani İsrail Gazze'yi bırakıp çekildikten sonra sen oraya gitmek mi istiyorsun İsrail tarafından? Bir kağıt imzalıyorsun çünkü zaten İsrail'den gitmek zorundasın. Gazze'ye başka türlü gidemezsin. Ya Mısır'dan Hı ya hı. İsrail'den gideceksin. Başka bir çıkışı yok yani denizden yüzerek Mavi Marmara gibi olur. Yani oradan gitmeye kalkarsan. Yani balık avlanmasına bile izin vermiyorlar. Kaç metre uzakta avlanacağına İsrail karar veriyor. E, şey yapıyorsun, sana şey kağıt imzalatıyorlar. Oraya gittiğin anda başına geleceklerden biz sorumlu değiliz ya. Yani bombalarsa da o sorumlu değil. Nasıl ya? Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden de Gazze'de, batılı muhabir göremiyoruz. Daha çok yerel muhabirler haber vermeye çalışıyor. Hı hı. Peki nasıl bir müzakere öngörüyorsun? Yani ben Ben Türkiye'nin mesela. devrede olduğunu düşünüyorum. Türkiye ile, Evet. Mısır arasında bir çekişme olduğunu düşünüyorum. İhaleyi kim alacak? Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ekibi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Eee, Hakan Fidan geçen gün açıkladı zaten planını, önerisini, öyle değil mi? Evet, Biz sponsor evet. olalım dedi. Yani bize verin sorumluluğunu. Hani bunun sonuçlarını ayrıca Türkiye içinde tartışmak gerekir. O ayrı bir konu ama ben şu anda bunu görüyorum. Bunun da ufak bir şans olmadığını düşünüyorum. Hamas'la ilişkilerin Türkiye'nin, kontaklarının iyi olduğunu düşünüyorum ve özellikle şimdi Türkiye şeyi yapabilir ilk etapta. Amerikalıların, yabancıların yani zaten bunu Hamas da açıkladı. Halit Meşal dün mü evvelsi gün mü açıkladı, çıktığı bir televizyon programında. Şey dedi, biz önce uygun ortam olduğunda yabancıları vereceğiz zaten. Yani yabancı Evet, uyrukluları evet. isabet. Şimdi mesela bunu Türkiye yapabilir ama farkındaysanız hep Türkiye'den es geçmeye çalışıyorlar. Çok ilginç değil mi? Yani Blinken Türkiye'ye uğramıyor. Sunak, İngiltere ile çok süper ilişkilerimiz var ama, Dışişleri Bakanı İngiltere'nin Türkiye'ye gelecek. Bunu bugün okudum. Hımm. O da bir bölge gezisine çıkıyor. Gelecek tabii İngiltere ile Türkiye'nin ilişkileri biraz daha farklı. Hı Bence hı. orada bir sorun var. Yani kim, bu işi yapacak? Yani Mısır, Suudi Kim Arabistan nasıl ekibi mi, yapacak? Nasıl bir yol Türkiye, haritasıyla Katar bunu ekibi mi? yapacak? Evet. Bence öyle bir pazarlıklar dönüyor arkada. Muharrem Palaz demiş ki bu savaşın uzun vadede kazananı Hamas diyebilir miyiz? Orta Doğu'daki görüşmelerin anlaşmaların sonunu getirdi. Taraftar sayısı artacaktır. Sanırım Batı Şeria'da El Fethi'nin sonunu getirecek. El El Fethi'nin Fethi'nin sonu altına oyduğu kesin. kesin ama Yani. zaten El Fethi'nin de valla bir sıkımlık canı kalmıştı. Ama bu otomatik olarak, Batı Şeria'daki herkesin Hamas tercih ettiği anlamına gelmiyor. El Fetih, zaten kaç yaşında adam? 87 yaşında falan. O da seçim Evet. yapmıyor falan. Kendi başına öyle yönetiyor. Paralar, çok yolsuzluk var. O El Fetih'in içinde de işte yardımlarla yaşadıkları için o yardımların nasıl harcandığı konusunda. Orada, tabii ki Hamas, yani her gün, her gün, her gün sizin zeytin ağacınız kesiliyor, geliyor yerleşimi size oturduğu yerde ateş ediyor, şu oluyor ya da tabii ki yani, siz bir noktada, eee, Hamas, kafa tutuyorsa ona doğru kayarsınız. O ayrı bir mesele ama bu şu demek değil yani, hani,
herkes orada Hamasçı demek değil. Maalesef Evet. o koşullarda, o şiddet altındaki koşullarda, Filistinliler de tabii ki Ya, çok özgür bizde tercihler Türkiye'de yapamıyorlar. insanlar şunu anlatmakta zorlanıyorum ben de kaç gündür Işın. Yani Hamas dışında başka alternatif olmadığı için Hamasçı olanlar var. Ki Tabii. çoğunluk da bu şekilde zaten. Yani Hamas Ki dışında başka Hamas bir kadar böyle İsrail'e kafa desteklenen başka tutan bir şey yok. var mı? Ha, bir de Hamas kadar uluslararası yani işte Mısır'dan, Katar'dan, hatırlıyor musun? Suudi Arabistan Veliaht Prensi bir ara şeye yapacaktı ya. Maç yapacaktı. Neydi onun takımı? 2007'de mi o işte son büyük bombardımandan Hımm. önce tam şey anlaşmaları yapıyorlardı. Oraya büyük bir stadyum yapacak. Paraları Evet, verecekler. O Gazze'ye. Gazze'de ama onlar kapalı yaşayacaklar yani. Gitme çıkma hakları yok. Orada yaşayacaklar. Paraları o getirecek. Bir de güzel Barcelona Milan maçı yaptıracak. Hımm. Barcelona'nın sponsoruydu ya Suudi Arabistan'ın prensi. Yani böyle şeylerden bahsediyoruz. Yani Hamas bu arada yani Hamas dışarıdan destek alan bir eee, örgüt. Bunu unutmamak lazım. Öyle değil mi? Tabii, kesinlikle. Sefa Yücel demiş ki, Işın Hanım, Filistin konusundaki AB ülkelerinin bu tavrı sadece siyasilere mi ait? Halklarının da ne kadar gündeminde, hele ki mültecilerin, Arapların gitmesini isteyenlerin arttığı bir dönemde. İşte Yani bununla ilgili Almanya'da bir bu takım şeyler söyledin ama eklemek istediğin bir şey şunu var mı eklemek acaba? isterim. Mesela İngiltere'de çok ciddi bir, tabii eski sömürge ilişkisinden dolayı, Filistin'de çok büyük bir nüfus var. İşte Mısırlı nüfus var. İşte, Pakistanlı, Hindistan'da, gerçi Hindistan Sihler biraz daha farklı davranıyorlar ama yani sonuçta öyle bir nüfus var. Mesela İngiltere'de çok büyük bir, Filistin diasporası ve Filistin'i destekleyen sol, Hı hı. Tandanslı özellikle, gruplar, şeyler var. Bunların sesleri çok yüksek çıkıyor yani. Dediğim gibi İşçi Partisi'nden. Düşün istifa ediyorlar adamlar. Yani bizdeki gibi böyle koltuk sevdasında değil oradakiler. Ya ben kusura bakmayın böyle bir İşçi Partisi'ni, İsrail'e bu kadar açık çek veren bir İşçi Partisi'ni kabul etmeyip deyip belediye meclislerinden istifa ediyorlar. Büyük kan kaybı yaşıyor. İskoçya'da da şu anda İşçi Partisi büyük kan kaybı yaşıyor. Bayağı böyle ciddi istifalar var. Almanya'da işte ne güzel söyledi Yunanistan'da kamuoyları böyle değil. Yani hatırlayın Irak Hı hı. Savaşı öncesini hatırlayın ama. Devletlerle halklar arasındaki farkı, Avrupa Birliği'nin aslında belki o zaman da tartışabilirdik. Değil mi? Dünyanın bütün halkları bir araya gelmişti ve Irak'a savaşa karşıydı. Dinlediler mi Kesinlikle. iktidarlar? Halklarına rağmen de Dinlemediler. o savaşlar savaşıldı. O yüzden hani ben kamuoylarının çok vicdanlı, sağduyulu, uluslararası hukuku bilen, Filistinlilerle dayanışan, anlayan, meseleyi çok iyi anlayan. Bunun bir toprak sorunu oldu. Bir din sorunu değil bu mesela. Bir toprak sorunu falan. Bunları Evet. anlayan çok ciddi bir kamuoyu var ama sesleri cılız çıkıyor. Çünkü yani her yerde iktidarlar hep sağa kayıyor. Onu konuşuyoruz. Bu aşırı sağcılarla rekabet eden iktidarlar var. Türkiye'de de öyle olmadı mı yani? Hani, muhalefetimizden biliyoruz yani en aşırı sağcı söylemler, en ırkçı söylemler şu anda Hı ana hı. akımlaşmış. Dünyanın her yerinde öyle bir durum var yani. Bunu da görmek zorundayız. Şimdi Muharrem Palaz'ın güzel bir sorusu var yine. Bütün sorular güzel zaten. Aşırı sağcı İsrail İçişleri Bakanı İsrail'de yapılacak protestolara izin vermeyeceklerini söylüyor. İsrail'deki demokrasi de bu savaşla birlikte kayıp yaşar mı? Şimdi İsrail demokrasinin nasıl bir demokrasi olduğunu ayrıca bir küçük sonra bir şey söylemek istiyorum o konuda ama, evet, bir de yasa geçirmek istiyorlar. Halkın moralini bozma bilmem nesi. İsrail'de Evet. çok uzun süredir mesela, çok çok kıymetli STK'ları var İsrail'de. Zakorot, bu Nakba'yı, ve İsraillerin, hani, o, devlet resmi anlatısı öyle bir şey olmadı. Kimse yoktu ki biz geldiğimizde falan gibi bir anlatısı var. Öyle olmadığını, Filistinlerin nasıl topraklarından 1947'de geldiklerinde sürdüğünü anlatan bir mesela kuruluş var. İşte, sanıyorum Hrant Dink Vakfı da onlara ödül vermişti. B'Tselem var. Bu tür kuruluşları Avrupa'da da yapıyorlar biliyorsunuz. Beğenmedikleri kuruluşları, Ruslar da yapıyor bu arada bu konuda çok iyiler. Hani yabancıdan para alan kaynaklı kuruluşlar falan deyip biraz kriminalize etmeye ve STK'ların sesini susturmaya çalışıyorlar. İsrail solu çok gerilemiş durumdaydı. Fakat bu protestolarla beraber aslında küçük küçük de olsa ya bir işgal devam ederken biz bir başka halkı işgal altında tutarken, işte Gazze'de abluk halkını tutarken acaba demokrasi olabilir miyiz? Böyle demokrasi olur mu diye tartışan Güzel.
İsrailliler de var. Bir de şeyi söylemek isterim, hani, burada çok kaçıyor ama gerçekten ve gerçekten, çok bedeller ödemeyi göze alarak İsrail'de de, dışarıda da çünkü, eleştirdiğin zaman İsrailli olarak sen devleti, kendisinden nefret eden Yahudi falan gibi böyle self-hating Jew diye bir şey takıyorlar. Dışlıyorlar, tecrit edilebiliyorlar. Çok zor onlar da akademiden atılabiliyorlar ya da İsrail'e gitmekte, gelmekte zorluk çekebiliyorlar. Hı hı. Çok vicdanlı, müthiş donanımlı, bu sorunu çok iyi bilen, İsrailliler var, Yahudiler var. Ve gerçekten de eee, daha laik bir temel üzerinden, onu da söylemek lazım. Çünkü İsrail biliyorsunuz, işte, Yahudilik esaslı bir vatandaşlık temelli. Aslında dünyadaki tek din devleti. Başka böyle bir devlet yok yani Yahudilik üzerinden. Tabii Yahudiliğin şey tartışması var ya, din mi, ırk mı falan o ayrı da ama sonuçta Evet. dünyadaki tek din devleti İsrail'dir yani. Bunu bile tartışmaya açan İsrailliler var. Belki bundan sonra evet önce zor zamanlar olur ama bir başka kapı da açılır diye ummak istiyorum ben, Muharrem Bey. Evet. Şule Albayrakoğlu demiş ki İsrailli barış aktivistleri konusunda bilgisi var mı? Evet. Dün barış aktivistlerinin eylemleri konusunda kitlesel tutuklamalar olduğunu okudum. Birkaç Tutuklama değil, protesto videosu gözaltı. gördüm. Tutuklama değil, Hı gözaltı hı. bildiğim kadarıyla. Demin konuştuğumuz soruyla ilgili evet, İsrail'de hâlâ barış aktivistleri hatta rehinelerin aileleri yayın yapıyorlar. Ya, istemiyorlar. Ben sosyal medyada sen de gördüğünde paylaşıyorsundur herhâlde. Yani hatta ölenlerin bu saldırılarda aileleri, çocukları, "Bizim adımıza yapmayın bunu." diyorlar. Yani öldü, Evet. bu kaybı yaşadık ama bizim adımıza gidip Filistinlilere bu kitlesel cezalandırmayı yapmayın diyorlar. Böyle insanlar var. Evet, bunların sesleri kısılmaya çalışılıyor. İşte, dediğim gibi bir yasa çıkarmaya çalışacaklar. Ulusal morali bozma suçu falan gibi bir Halkın şeylerden. moralini bozma Halkın morali diye bir şey, evet. falan filan. Böyle bir çabalar var ama hayır, ben, inanıyorum ki bu mücadele sürecektir ve bence, Netanyahu zaten çok zayıftı, kazanamaz artık. Yani senin söylediğin belki, hani, başta o aklıma geldi Hediye. Dedin ya, "Bir bölünme var mı?" Belki ordu içinde bir bölünme olabilir. O yüzden de bir İşte onu istihbarat demeye zaafı doğmuş. çalışıyorum Ha, ben. sen Savunma Bakanı deyince benim kafam sadece hükümet içinde kaldı da ordu Yok, içerisinde yok. bir Onu söylemeye çatışma çalışıyordum. olabilir. Ordu içinde hani sertlik yanlısı ve biraz daha politika gözetenler gibi iki ayrım mı söz konusu olduğu. Mesela üst yönetime, komutanlara rağmen habersiz bir hastane saldırısı mı gerçekleşti acaba vesaire diye böyle bir şey geldi aklıma. Burası Orta Doğu, olmaz olmaz yani. O da doğru. Yani, evet ama ben, hani, bence de böyle bir şey olmuş olabilir. Yani, bir de mesela şöyle şeyler okumuştum başlangıçta o ilk şok sırasında. İşte, ya, zaten bütün istihbarat her şeyi Batı Şeria, yani, ya yerleşimcileri korumaya, kollamaya, onların o alan açma çabalarını desteklemeye yönlendirdi Netanyahu diyenler var. Yani, Gazze'yi bırak da nasıl olsa biz Hamas'la Hı anlaşırız, hı. Mısır üzerinden falan çözeriz falan ya da 2 bomba atarız falan. Daha önce de çok oldu bunlar biliyorsun ya, sen daha iyi biliyorsun. Hani, böyle ara sıra bir alevlenir falan. Sonra yatışırdı yani bir Yatışır antlaşma diyor, olurdu evet. ama bu sefer hiç beklemedikleri bir şekilde bir operasyon geldi. Çok çok acayip bir şeydi. Evet. Barış aktivistleri Eee şimdilik gözaltındalar, çıkıyorlar ama tabii sıkılaştırmaya çalışacaklar. Muharrem Palaz demiş ki Blinken'ın turunda Türkiye yoktu. Türkiye'den birileri iktidar istemedi dedi. Doğrusu nedir? Bence ABD ABD'nin Türkiye'nin istememiş. iyice ben Ben de de aynı Türkiye, Amerika fikirdeyim. Birleşik Devletleri şu aşamada Türkiye ile görüşüyor olmak istememiştir. Zaten biliyorsunuz, hani, çok yeni, uzunca bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan davet edilmedi, hâlâ gitmedi. Hani, Hı tamam hı. son seçimden sonra bir, ne oldu? Şeyde görüştüler değil mi? Birleşmiş Milletler, Genel Kurulu toplantıları eylül başında görüştüler değil mi Biden'la Erdoğan? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii Ama görüştüler. şeyde marjda, Beyaz Saray'a daha davet edilmedi falan. Bu arada Tabii tabii. Netanyahu da cezalıydı. Onu da hatırlatmak isterim. Biden, eee, bu bizim son seçimlere kadar nasıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mesafeli bir ilişki kurmaya çalıştıysa, eee, Netanyahu hükümetine de aynısını yapıyordu. O da yeni kırılmıştı. Yani yeni Netanyahu Beyaz Saray'a davet edilmişti. Çok ilginç yani bunlar da öyle tepetaklak oldu. Evet. Yıldız Hanım demiş ki bu süreçte Türkiye'nin politikalarını Işın Hanım nasıl buluyor? Neyi doğru, neyi yanlış yaptı? Ya da bir şey yaptı mı işe yarar? Yani bir kere itidalli
davranmaya çalışıyor. Şimdi yani daha önce biliyorsunuz böyle gemileri bir yakıyorduk İsrail'le. Tabii. Realpolitik sonra gidiyorduk İsrail'le yeniden ilişki kurmaya çalışıyorduk. Yani bence hani Dengeli yeniden tamir politika etmeye gütmeye çalışıyor çalıştıktan şu sonra anda. çaba Evet. gösteriyor ama elbette dediğim gibi baştan beri hep onu söyledim. Hamas'la Türkiye'nin ilişkisi var. O müzakereleri yürütebilecek bir ülke. Dolayısıyla bence bunu da kullanıyorlar ama bence dediğim gibi, Amerika şu anda İsrail buna yanaşmak istemiyor. Hı hı. Mısır ve Suudi Arabistan üzerinden muhtemelen eski alıştıkları yollarla halletmeyi tercih ederler. Ama bence Türkiye, yani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamış olduğu formülü bence ilk Hı defa, hı. yani, bu kadar, hayata geçirmeye yakın. Yani, eli bu anlamda güçlü diye düşünüyorum. Ya, zaten şu anda, Arap dünyası dâhil olmak üzere bu meseleye taraf olan ülkeler arasında somut önerisi olan tek ülke. Onu belirtmek gerekiyor. Ha, detaylarını bilmediğimiz için ne tür sorunlara sebep olur, ne tarz sorular sorulur, Hakan Fidan'ın açıkladığı yol haritası uygulanabilir mi, uygulanamaz mı, nedir, ne değildir onları detayları açıklanırsa, anlayacağız, bileceğiz. Ama diğer taraftan bölge ülkeleri dâhil bütün bu meseleye biraz daha ihtidalli, dengeli yaklaşan ülkeler, bir ateşkes, 2'ncisi insani yardım deyip duruyorlar günlerdir. Yani, insani yardım herhâlde eninde sonunda olacak. Ben şeyi bekliyordum açıkçası gerçekten Hamas'ın. Yarın açacaklar. O ayrı ama, işte, bilmem kaç ton falan. Hani, işte, asıl yani Hımm. yetmiyor ki elektrik yok falan, hani, su yok, bir şey yok. Hani, çok ciddi bir, Evet, doğru. abluk uygulanıyor. Yani onlar, işte, birkaç gün, yardım eder. Deprem sonrası gibi düşünsünler aslında. Hijyen malzemeleri, bunlar da mesela ihtiyaç, çok büyük ihtiyaç. Onlar da gidiyor yani. Onun içinde sadece gıda yok, bir sürü şey var. Yeterli olmayabilir. Ama ben şey diye düşünüyorum, yani Halit Meşal'di yanlış hatırlamıyorsam bu açıklamayı yapan. İşte ilk fırsatta koşullar uygun olduğunda yabancıları bırakacağız diye. Şu anda zaten Amerika Birleşik Evet. Devletleri için çok önemli. Biden yönetimi için de çok önemli Amerikalıların bırakılması. Hatta New Yabancı York Times'ın da bir bunu iddiası var. yapabileceğini düşünüyorum. Amerikalılar Katar'dan istemişler. Araya O girin, Türkiye. devreye girin. Türkiye'ye New bu York payeyi vermek istemiyorlar. Ben size söylüyorum. Ben diyorum ki bunu yapabilir Türkiye. Buna bence de dair yapabilir. donelerim, hani, okuyuşum, analizim bunu gösteriyor ama şu anda bununla ilgili bir çekişme var. Yani, dediğim gibi Mısır mı, Türkiye mi, Suudi Arabistan mı, Katar mı? O ayrım Evet. yine burada oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ne yapıyor onu ben senin kadar takip etmiyorum. Yani, aslında o da çok önemli ama bence o kadar şu anda o öyle bence ortaya oynuyor. Çok şey değil, evet, Suudi Arabistan daha önemli. Bu arada arkadaşlar şunu belirteyim, bir mesaj gördüm de ona binaen söylüyorum. Benim yayınlarımda din, dil, ırk, cinsiyetle ilgili küfür ve aşağılama yasak ve, bloke edilme sebebidir. Onu söyleyeyim. Dışarıda yeterince kavga kıyamet var. Ben kanalımda böyle bir şey istemiyorum. Bilen Evet, insanlarla, konusuna vakıf insanlarla sadece, gündemdeki konuları tartışıp, konuşup bilgi edinmek istiyorum. Bu nedenle arkadaşı da banladım. teşekkürler. Yapacak bir şey yok. Teşekkürler, öyle Kural bu. yapmamız gerekiyor. Hayır, yani bir de yani, neyse boş ver. Evet, Heisenberg demiş ki, "Bu saldırıda birçok sol örgütle hareket etmedi mi Hamas?" Yok, Yok. birçok sol İsrail örgüt Mücadele yok ki denemez. sol örgüt ya. Yok ki. Gazze'de sol örgüt falan yaşayamaz arkadaşlar. Hamas diyoruz ya. Yani, hani, Batı Şeria olsaydı eyvallah. Batı Şeria'da 3-5 kırık dökük sol örgüt falan olabilir de Hamas yaşatır mı sol örgütü? İslami Cihat'la birkaç tane daha örgüt var ama onların sol olduğunu hiç zannetmiyorum ben. Benim bildiğim hepsi İslamcı çeşitleri. Yani Ketaibül Hizbullah'ı gördüm ben. Ondan sonra İslami Cihad'ı gördüm. Zaten Kassam Tugayları var. Diğerlerinin adlarına bakayım ama ben Filistin Kurtuluş Cephesi'nin vesaire zaten bir askeri gücü olmadığını da biliyorum. Ha, bir de Gazze'de Dolayısıyla olmaz yani. Gazze'de olsun olmasın zaten sol örgütlerin yani Filistinli sol örgütlerin silah kapasitesi, silah gücü de eee, Kim yok verecek? denecek gibi bir şey. Yani Kim evet, verecek? kim verecek? Solculara kim silah verir Allah aşkınıza sevgili seyirciler deyip. Yani. Evet, Muharrem Palaz demiş ki birçok insanın dile getirdiği bir şey bu. Demiş Hamas'ın bu saldırısı İsrail efsanesini de sona erdirdi diyebilir miyiz? Çünkü savunma ve silah gücüyle yenilmez olarak görülüyordu. Demir kubbe üzerine İsrail'i hedef alan her füzeyi durduracak
demişlerdi. Şimdi bayağı bir durduruyorlar. Bakmayın öyle. Yani o kadar da mükemmel %90 sistemler falan. yok. Bir de bu füzelerin mesela şeyi çok önemli. Ne kadar yükseliyor, ne kadar alttan gidiyor. Her şeyi kapsayacak yeni bir şey bulunmadı. Önemli. Ama Hı şunu hı. söylemek istiyorum. Burada İsrail biraz bu Demir Kubbe'nin, bunu belirteyim, Demir Kubbe'nin başarı oranı, füzeleri durdurma konusunda başarı oranı %90'mış arkadaşlar. İsrail basınında okudum ben onu. ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada böyle başarısız gibi asıl başarısızlık burada nedir biliyor musunuz? Bu dönüp bunun altını çiziyorum. Dönüp İsrail toplumu soracak bu hükümete. Burada aşırı başarısızlık istihbaratının, askerlerinin hazırlıklı olmaması. Şimdi bunu bir intikama çevirdiler. O panik içinde başarısızlıklarını zaten halkın yarısının itiraz ettiği bir iktidardan bahsediyoruz. Başka Hı hı. nedenlerden dolayı. Böyle bir başarısızlık var. Korkunç bir yani İsrail tarihinde görülmemiş değil mi bir zaaf bu yani? Ta Yom Kipur Savaşı diyorlar. Tabii. Savaş o, başka ülkeler savaşıyor yani. Onunla karşılaştırıyorlar. Böyle bir zaafı, böyle büyük intikam naralarıyla şey yapıp biraz da zayıf göstermeye çalışıyor. Bastırmaya çalıştırıyorlar, Yoksa evet. İsrail bir hani İran'dan çok korkuluyor ya, nükleer güç. Nükleer güçten bahsediyoruz. Dünyaya teknolojisini satıyor. Dünyanın çok önemli bir, askeri silah, teknoloji ihracatçısı. Dinleme, gözetleme bu konularda dünyada bir numara Teknoloji İsrail. satıyor zaten, Ha, evet. yani Evet. gözetleme, istihbarat konusunda bakın, ya bunu söylüyorum. Düşün, bir numara olan bir ülkede böyle bir zaaf olmuş. Demek ki o yönetimde, o hükümet içinde senin dediğin gibi bir şeyler var yani bir başka sorun ama konuşamazlar şimdi. Bu kadar büyük acı, yıkım üstüne tabii konuşamıyorlar. Günümüzden baktığımızda İsrail'in yapacakları göz önüne aldığımızda Gazze bir Batı Şeria mı olacak veya İsrail kendi yerleşimini mi açar? Bu zor bir ihtimal. Açtığı yerleşim yerlerindeki demiş, devamını almamışım. Ya bu İsrail'in nasıl bir kara operasyonu yapıp yapmayacağına, ikincisi de nasıl bir kara operasyonu olacağına bağlı. Yani bence İsrail hani Gazze'yi ikiye mi böler? Çünkü kuzeydekileri güneye itmeye çalışıyor ya, Güney Gazze'ye insansızlaştırmaya çalışıyor vesaire. Dolayısıyla yani Gazze'yi ikiye mi bölmeye çalışıyor, topyekün mü işgal etmeye çalışıyor ki ben bu ihtimali çok zayıf görüyorum açıkçası. Askeri uzman değilim ama e, Ben de, hani, sen de bugün paylaştın, Serhat Bey'in de bir yazısı benim, hani, küçük bir eleştirim var dediğim yazıda aslında anlattığı, yani, neden İsrail'in bu kara operasyonunu yapmayacağıydı. Yani, büyük ihtimalle panik içindeler. Yani, doğru dürüst bir, evet, yani, saldıralım, intikam falan diye koşturdular. Şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani, Gazze'yi almak, Batı Şeria'ya çevirmek çok büyük. Hele bu kadar uluslararası kamuoyu çıldırmışken dünya, yani, bakmayın böyle yanında duruyorlar ama farkındaysanız tıpsıntısında uluslararası hukuk, filan diyorlar. Fransa yani anlatabiliyor muyum? Amerika'nın veto ettiği oyun destekliyor. Yani tam farklı oylar yani bir değişiklik var. Ben zannetmiyorum kara operasyonuna kalacağını. İsrail'in bunu göze alacağını ya düşünüyorum. Ha, en söyle. fazla ben de açıkçası şahsi kanaatim umarım ki doğru çıkar, onu da söyleyeyim. Yani ben de büyük çaplı bir kara operasyonu olacağını düşünmüyorum. En fazla ne olabilir bence? Birincisi kameralar için göstermelik bir şey olabilir. Hani Ama Hamas ikincisi belki hazırlanmamış mıdır ya? Sen daha iyi Gazze biliyorsun Gazze etrafındaki tampon bölgeyi biraz daha genişletebilirler belki. belki. Bu olabilir. Hamas hazırlanmıştır elbette, doğrudur ama yani İsrail'in bu şartlarda İsrail istihbaratının, ordusunun karizmasının böyle çizildiği bir dönemde ekstra asker kayıplarını göze alamayacağını düşünüyorum ben. Ben Yani de aynı Gazze fikirdeyim yani girilmesi yok artık. kolay, girilmesi çıkılması kolay bir yer değil. Burada Hamas'tan çok şeyin de özelliği var. Yani çok yoğun nüfusu olan, dünyada en yoğun galiba metrekareye en fazla insanın düştüğü Sen ne yer demiştin ya? Ankara'nın neresi kadardı 2.300.000 kişinin yaşadığı yer? Çankaya. Çankaya kadar bir yerden bahsediyoruz metrekare Evet, yüz ölçümü olarak. Bir de şeyi söyleyeyim. öyle diyorlar. Mesela şimdi yazık bugün gene Han Yunus'tan çok kötü haberler geldi. Han Yunus Evet, mesela Erez noktasından geçer geçmez Han Yunus mülteci kampı vardır. Yani daha önce sürülüp Gazze'ye gelmiş olanların. Bu mülteci kampları zaten görüntülerden görüyorsunuz. Genellikle Gazze şehrini ve çevresini gösteriyorlar. Yani aşağıları çok göstermiyorlar o büyük apartmanların. Ama Han Yunus en başlarda böyle daracık sokakları olan apartmanlar aslında yani. Bir sürü apartman. Yani mülteci kamplarının çadırda evet. oturmuyorlar tabii. Altyapısı falan çok kötü. Zaten sürekli bombalandığı için sürekli yeniden inşa ediliyor.
Yani o kadar hani bir de küçücük yerdeler zaten bütün kaç tane aile yaşıyorlar. Şimdi de bombardıman yüzünden gerçekten de hani bir eve hani diyelim ki aşağıya doğru kaçtıklarını düşünün. İşte 10 kişi yaşarlarken işte konu komşu geliyor 50-60 kişi yani çok büyük yıkımın olduğu bir yerden bahsediyoruz bir yandan da. Evet. Timur Doğan demiş ki İran, Hizbullah veya Suriyeli milisler savaş istemiyor ama İsrail ve ABD istiyor olabilir. Bölgeden Rusya çekilmişken İran'ı zayıflatmak için Lübnan ve Suriye ABD desteğiyle ezilebilir mi? ABD istemez. Yok, Yani istemez. istemez. Yani bir de Filistin davasını yeniden Rusya'ya kaptırsın falan. Of! İşleri çok olur. Çünkü Rusya'nın İsrail'le ilişkileri çok iyidir bu arada. Bunu unutmayalım. Evet, Şu anda normalde büyük abi öyledir. gibi uzaktan bakıyor. Gelin bakalım. İsrail'de farkındaysanız Ukrayna Siz avucuma Savaşı'nda düşeceksiniz Heh, bakışı. Ukrayna Savaşı'nda da İsrail'de öyle açıktan hani Ukrayna'ya canım demedi. Bakın Ukrayna nasıl yana yana Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İsrail'e en çok desteği veren ülke. Yani ay eyvah falan bugün açıklamalar yapıyorlar. Dehşete düşüyorum. İşte bizim şeyimiz de yandı gülüm. Hani bizimle de ilgilenilmiyor. Biz bu arada ne olacağız diye. Bir tane küçük detay Yardım daha vereyim mi? alacaktık vesaire falan diye. Hı. Küçük bir detay söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 haftadır Temsilciler Meclisi'nin başkanı seçilemiyor. Kendi işte savaşlarından dolayı. Bu ne demek? Temsilciler Meclisi oturup bir karar alamıyor. Yani bu Ukrayna'ya yardım mesela onaylamaları lazım. Gitmiyor. Filistin'e de gitmeyecek. Yani bunların belki başka ajanslar üzerinden hani belli bir miktarları göndermişleri vardır ama yani şu anda bir de öyle bir sorun var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ukrayna çok rahatsızdır yani şu durumda. Bütün ilgi gitti. Heisenberg demiş ki İbrahim anlaşmalarının Filistin halkı için iyi olacağını düşünüyor musunuz? Yok, tam tersi. Bence Yani kendi halklarının gazını aldıktan sonra İsrail ile tamamen normalleşip Filistin halkını kaderine terk edeceklerdi. Öyle zaten ne zaten diyorlardı? Para verelim. Ha. Hamas'ın saldırısının sebebi, temel sebebi, birinci sebebi de bu İbrahim anlaşmalarını boşa düşürmek. Yani rüzgarı Başardı Filistinlerin da. lehine çevirmek zaten başardı, evet. Yani Suudi Arabistan imzalasaydı, o noktaya gelinseydi İsrail'le, bu Evet. bitmişti yani. Filistin meselesinin bitmesi demek. Tam ondan önce oldu. Tabii Suudi Arabistan bu kadar halkına, dünyaya, şeye rağmen birden Filistin davasını satacak hali yok ya. Hemen hop çekildi. O iş yattı. Şimdi işte kavga o yüzden Türkiye, Katar, bunu ısrar Hı ediyorum. hı. Israrla söylüyorum Mısır, Suudi Arabistan arasında ve Amerika Birleşik Evet. Devletleri topu Türkiye'ye vermek istemiyor. Şimdilik. Ruken, Ruken Kaya demiş ki AB ülkelerinde özellikle aşırı sağcı partilerin varlığı ile İslamofobi ve Müslüman karşıtlığının Hamas'ı da cihatçı bir örgüt olarak görmesinin İsrail'in yanında olmasında etkisi yok mu? Bence Hamas'ı var. cihatçı Sen ne örgüt dersin? katılıyorum da Hamas'ı cihatçı örgüt falan görmüyor. Hamas'ı direkt terör örgütü sayıyor arkadaşlar. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada bunlar terör örgütü ilan ettiler. Hani bizim PKK gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Arasında çok çok büyük bir fark var. Cihatçı olması ayrı bir problem de. Yani zaten İsrail'de farkındaysanız işte kafaları kestiler, cihatçı bunlar, IŞİD'den Hmm. niye sürekli IŞİD'den farkı yok diyorlar. İşte o korkuyu canlandırmak için ama Avrupa halkları da o kadar salak değil yani. Hani iktidarlarının her dediğine biat eden halklar değiller. O başka ülkelerde oluyor. Avrupa'da gene de çok iyi çalışmasa da demokrasi var. O yüzden de Hamas'la Filistinlileri ayırabiliyorlar halklar. Lanlon mu? Evet. Demiş ki Rusya'nın tüm bu olanlarla dolaylı yoldan da olsa bir ilgisi var mıdır? Ben sana sorayım. Yok. Bence yok. Yani kimileri bizim bir iki yerde de gördüm ben onu işte Rusya mı Hamas'a saldırttı falan filan diye de çok uç komplo teorileri var. Ben katılmıyorum açıkçası. Rusya biraz önce söylediğimiz gibi kenara çekilmiş siz benim avucuma düşeceksiniz diye İsrail'e uzaktan bakıyor ağır abi, Ben de büyük ona abi olarak. katılıyorum. Bir de bir yandan da Amerika'nın böyle İsrail deli gibi savunmasından dolayı imajının, çifte standartlığın ortaya çıkması. İşte von der Leyen diyor ya işte Rusya elektriği nasıl kesersin insancıl hukuka aykırı falan bu insanlığa karşı suçtur diyor. Sonra İsrail aynısını yapınca yo meşru müdafaa hakkı falan dedi. Bunlar ortaya çıktıkça Rusya açısından gayet Evet. durum güzel yani. Malzeme topluyor şu anda Lavrov. Ya bir soru gördüm de komiğime gitti. Onu bir daha söylemek istiyorum. Tayfur Çiçek sorayım mı kendi kendime? Demiş ki Sor. Türkiye'den bir grup sivil silahlanıp sınırı da geçip Gazze'ye dayandı savaşmak için. Acaba orada nasıl karşılanırlar? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Türkiye'den kimse
devlet başkanı da dâhil olmak üzere, Mısır ya da İsrail izin vermezse, hatta Mısır'dan daha çok İsrail izin vermez. Yani Mısır izin verebilir de İsrail izin vermezse gene olmaz. Kimse Gazze'ye gidemez. Mavi Marmara'yı da gördünüz arkadaşlar. Yani Mavi Marmara, Evet. sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bin yanından sivil aktivistlerin bir eylemiydi. Onu da geçirmediler. Çünkü onu yapsalardı o bir şey olurdu zaten. Hani bir yol olurdu. Ondan sonra durduramazlardı. Hı hı. Evet. Onun için kimse gidemez. Bakmayın buradan gazı verdiklerine. İzin almaları lazım. Şule Albayrakoğlu sormuş. Az önce gerçi cevap verdin. İsrail içindeki barış aktivistlerinin durumu konusunda bir bilginiz var mı? Detaylı olarak bir şey söylemek ister misin? Yo, tekrar edeyim yani. Evet, gözaltına alıyorlar, serbest bırakıyorlar. Kriminalize etmek için bu tür protestoları, işte, bir yasa geçirmeye çalışıyorlar ama yine hatırlatayım, bu, 7 Ekim'den önce İsrail'de hükümet zaten çok zor günlerini yaşıyordu. Ülke neredeyse %150 bölünmüş durumda. Yılbaşından beri her cumartesi hükümet karşıtı protestolar vardı. Yasaları değiştirip aslında istediklerini, eee, orada anayasa yok, yüksek mahkeme var. İşte yüksek mahkeme bir, denetim, mekanizması da aynı zamanda yani iktidardakileri. Onu ortadan kaldıracak, onun o yetkisini elinden alacak. Parlamento üzerinde dişleri çoğunluk olup, yasaları geçirecekleri falan bir düzene geçmeye çalışıyorlardı yargı reformu adı altında. Ona karşı büyük protestolar vardı. İsrail ordusunda rezerv askerler, Hımm. işte, "Biz göreve gitmeyiz, olmaz, biz böyle bir, iktidarın emirlerine uymayız." falan demeye başlamışlardı. Pilotlar yapıyorlardı. Çok büyük protestolar vardı, yani unutmayalım. Böyle bir arka plandan Netanyahu birdenbire halkını savunamaz bir lider Durumuna konumuna düştü geldi. ve o yüzden "İntikam, intikam!" diye bağırıyor. Evet. Ama iktidar sorunu olur yani orada, olabilir yani. Hani bu sonradan, sorarlar yani. Bordu demiş ki Türkiye Gazze'de garantör ülke olabilirse Türkiye vatandaşları açısından ne değişir? Ekonomi, siyaset, ordu, asker. Yani detaylarını bilmiyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin ne teklif ettiğini bilmiyoruz. Ama Dolayısıyla kahraman şimdiden olur. konuşmak Filistinliler ve Türkiye Arap halkı kahraman olur. üzerinde olur. Yani diğer taraftan Gazze ile Türkiye'nin kara sınırı olmadığı için bir Suriye meselesi kadar Türkiye'yi doğrudan etkilemeyebilir. Ama Libya? Böyle bir durum ama Libya'da var Libya'nın da tabii. sınırı yok. Libya'da da asker var. İstediğini yapabilir, Evet olabilir. ama, tabii burada önemli olan detaylarını öğrenmek. Henüz detaylarını bilmiyoruz. Evet. Teklifin Ayrıca da yani detaylarını. bence daha, İsrail yani böyle bir doğrudan, müzakere pozisyonuna Türkiye gelmedi. Yani arka planda başka türlü dönüyor ve bence ilk ışık, bu yolda ilk adım söylüyorum, yabancı rehinelerin, Hamas Serbest tarafından bırakılması. serbest bırakılması. Orada Türkiye'yi gene aktör olarak ki ben öyle olacağını öngörüyorum, yanılabilirim tabii ki. Öyle olursa, bayağı bir ilerleme sağlanmış denebilir o konuda. Evet, güzel soru yine. İrfan Bey demiş ki Hediye Hanım hep Gazze'yi konuşuyoruz. Çatışmanın başlangıcından bu yana Batı Şeria'da neler oluyor? Batı Şeria'da çatışmalar oluyor, kimse de konuşmuyor arkadaşlar. Yerleşimciler yine Yani saldırılar düzenliyorlar. İsrail askerleri daha bugün 2 tane genci öldürdüler yine. Gözaltılar oluyor, tutuklamalar oluyor. Yani Batı Şeria bildiğiniz gibi ama bizim meselemiz Türkiye'de ve dünyada da bu her gün oluyor İsrail'de. Batı Şeria'da her gün oluyor. Hele bu iktidar geldikten sonra Yahudi yerleşimcilere yer açıyorlar. Daha fazla alan istiyor yerleşimciler ve bunlara göz yumuyorlar. Gazze'de de, evet, abluka 16 yıldır sürüyor. Yani yeni bir şey yok. Aslında 16 yıldır bugün konuştuğumuz İsrail, oradaki halkın, elektrik, su, işte gıda bunları İsrail izni olmadan geçirmezler. Bunun kontrolü orada. Havadan, karadan, denizden Gazze abluka altında. Yeraltı suları dâhil olmak üzere bunu da söyleyeyim. evet, Kanalizasyonları da, yaptırtmıyor yani. Sürekli de bombalanan bir yer olduğunu unutmayalım. Yani burada hiçbir şey yeni değil. Hamas, eee, hiçbir kışkırtma olmadan yaptı gibi, değil mi? Hep öyle bir ifade kullanıyor Batılılar. Unprovoked attack. Hayır. Mescid-i Aksa'da yeni yerleşimciler, yani 2 gün önce 5 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam yine yerleşimciler girip Mescid-i Aksa'ya girdiler. Şimdi Mescid-i Aksa'nın meselesini de ayrı bir programda sen mutlaka anlatmışsındır. Yani öyle paldır yok, küldür. gelecek hafta anlatacağım. Ha, tamam Mescid-i anlat onu. Aksa ile ilgili gelecek hafta tek Süper. başına Mescid-i Aksa yayınım olacak. O vardı. Yerleşimcilerin korkunç
saldırıları vardı. Yani hiçbir tanesi yani arka planı çok var. Biz sadece haber yapmıyoruz. Türkiye'de kimse ilgilenmiyor. Bakmayın yani birden böyle gaza geliyoruz falan. Türkiye'de hepimiz sanki Filistin zannedersin ki Türkiye'de herkes Filistin meselesinin uzmanı falan oldu. Aslında öyle bir şey yok. Kimsenin umurunda falan da değil yani. Orada sessizlik olduğu sürece herkes Filistinlilerin Gazze'de abluka altında yaşamasından, Batı Şeria'da işte Ceberut bir rejim altında hayatta kalmaya çalışmasından falan memnun yani. Yeter ki Yolsuz bir sesleri de. çıkmasın yani. Ha, yani öyle Onu da söyleyeyim. ekleyelim. Batı Şeria'da çok yolsuz bir yönetimde var arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Evet, son 2 soru zaten. Yavaş yavaş toplayalım artık. 1,5 Tamam. saat oluyor. Çok da yorduk ışını da. Şule Albayrakoğlu demiş ki İsrail'deki vicdanlı redçiler eylemleri sonunda tutuklanmışlardı. Sonrasını takip etmedim. Şimdi ordu içinde yeniden vicdani redçiler harekete geçebilir mi? Ya zaten hep her zaman var. Yeni değil İsrail'de ve ben çok güzel paylaşıyorum bazen. İsrail'de işte biliyorsunuz askerlik bitmiyor orada yani öyle bizim anladığımız gibi değil. Hani 2 ay yapıp gitmiyorsun. Ömür boyunca işte belli aralıklarla askeri hizmet yapıyorsun, rezervasyon yapıyorsun. Belli bir yaş sınırları var olsa. İşte orada görev yapmış askerlerin örgütleri var. İşte bizim adımıza yapmayın diyorlar. Biz diyorlar işte oralarda Evet, görevlere gönderildik. Şöyle hak ihlalleri yaptık falan. Bunlar duruyorlar. Arada gözaltına alınırlar, çıkarılırlar, cezalandırılıyorlar vicdan müvekkiller falan ama eee, bütün her şeye rağmen mücadele eden, seslerini duyurmaya çalışan ve duyurabilen, bize göre bence çok daha başarılı Haaretz diye bir gazeteleri var. Haaretz'te inanılmaz cesur, yazılar yazıyor, çok cesur. kesinlikle. Amira Haas var. Yani Evet, olağanüstü bir gazeteci kadın. İsrail'de sadece, Filistin topraklarından haber yapan tek gazeteci kaldı kadın. Gideon Levy var, müthiş yazar. Yani var da müthiş var. biri, evet. Yani gene de her şeyi demokrasileri o kadar yani bazı açılardan hâlâ demokrasileri de var yani öyle söyleyeyim. Evet. Son sorumuz Rıdvan Dalgıç demiş ki İsrail'de ekonomik hayat nasıl? Çünkü ucuz iş gücü Filistinlilerin işe gidemediğinden dolayı sosyal hayatın durma noktasına geldiği söyleniyor. Şimdi bakın ölenler arasında, Filipinliler vardı. Yo, yani evlerinde, işte, çöp toplamaya falan, onlar olmazsa şeyler var. Neydi o, Afrika'dan gelen Yahudiler başvuruyorlar. Yani var, Etiyopyalılar vardılar. falan mı? Bulurlar, Etiyopyalılar falan bulurlar yani sorun değil. Belli bir miktarda, belirli yerlerde çalıştırıyorlar da. Yani, öyle İsrail'deki ekonomik hayatı Filistinlilere bağlı değil. Filistinlilerin hayatı İsrail'in elinde. Tersi Hı bir durum hı. yok yani. Evet. Seni özlemiş izleyiciler. Muharrem Palaz demiş ki İşin Hanım sayesinde birçok şeyi öğrendik sağ olsun demiş. Ben teşekkür Gülkan ederim. Kaya demiş ki çok verimli bir yayın oldu. Teşekkürler demiş. Abdullah Bey keza Teşekkür ederiz. e, demiş. Ondan sonra Muharrem Bey demiş ki İşin Hanım sizi çok özlemişiz. Daha sık görmek isteriz. Twitter'daki, X'teki mesajlar ve haberlerinizden dolayı teşekkürler demiş. Çok teşekkür ederim Işın. Gerçekten güzel bir yayın oldu. Ben Diyot gene yine böyle teşekkür diyordum etmiş. ki bugün çok sakin konuşacağım. Gene galeyana geldim. Böyle anlatıyorum ya. Teşekkür ederim beni Ama dinledikleri için yani izleyiciler. gündem de öyle bir şey ki ya normalde ben haber sunarken ya da konuşurken falan hani sakinimdir, şeyimdir. Ben bile bazen falan diye anlatırken buluyorum kendimi. Cidden öyle bir şey. Bir de akşama kadar görüntü izlemekten zaten nevrim dönüyor. Yani öyle görüntüler izliyorum ki Ben artık bakmıyorum ya. Ben yayınlamamaya da çalışıyorum. Geçen gün bir izleyici, yok ben de takipçime şey yapmıyorum da şeyi ama söylemek istedim. Yani izlemek zorundayım yani. hatta hepimiz hata yaparız. Hani takipçilerine de söylüyorum. Beni takip edenler varsa aralarında onun için söylemek için. Ben çok ya hiçbir şekilde ne, İsrail'de ne Filistin'de hiçbir görüntü yayınlamıyorum. Fakat geçenlerde laf çakacağım diye işte birisi bir şey yazmış. Onun üstüne hiç içine bakmadan üstüne bir şeyler yazıp RT etmişim yani o tekrar. Sağ olsun, çok da zarif bir şekilde bir takipçi şey dedi, yani "Işıl Hanım emin misiniz bunları paylaşmasından?" Bir baktım, çok utandım, teşekkür ettim. Hemen geri aldım. Yani hepimiz hata yapabiliriz. Biz sizin Evet, eleştirilerinizle varız. Maalesef, hani, Elon Musk aldı ama, hani, Twitter'ın güzelliği de eksik demek istemiyorum. Güzelliği de bu açık iletişim, senin dediğin evet. kurallar çerçevesinde. Hakaret, değil mi? Irk, Tabii din, tabii. bilmem ne onlar olmadığı sürece. Kesinlikle.
Çok teşekkür ederim tekrar Işın. Gelecek Ben haftalarda tekrar seni ağırlamak dileğiyle. Kendini güzel özletme haberler lütfen. olsun. Evet, umarım ki güzel haberler konuşuruz artık. Kendine iyi bak, tekrar hoşça kal. İyi akşamlar. Kapatıyorum Sağ ol. ben. Tamam. Evet arkadaşlar, bu akşamki konuğumuz Işın Eriç'indi. Çok güzel bir yayın oldu gerçekten. Çok verimli bir yayındı. Bu arada yeni aramıza katılanlar var. Mahir Büyük Yılmaz üye olmuş kanalımıza. Ayşegül Ulu Utku Sivrikaya gelmiş. Hoş geldiniz. Abdullah Bey yeni üye olmuş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Şükran Yerci'nin kanalımıza katkısı var. Çok teşekkür ederiz Şükran Hanım kanalımıza katkınız için. Ve Muharrem Palaz'ın katkısı var. Aynı zamanda Muharrem Bey demiş ki yayını beğenelim, bağımsız yayıncılığa destek verelim, abone olalım. Evet arkadaşlar, abone olursanız çok sevinirim. Çünkü benim kanalın izleyicilerinin hala yaklaşık %60'ı abone olmayanlardan oluşuyor. Yani abone olursanız iyi olur. Çünkü bağımsız yayıncılık yapanlara destek olursanız tabii ayrıca mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Güzel sorularınız ve muhteşem yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Yarın akşam ben yine burada olacağım. Sizleri de sorularınız ve yorumlarınızla birlikte bekliyor olacağım. İyi akşamlar dilerim.